Ekim 1964, İsveç Akademisi dünyanın en prestijli, en gıpta edilen tacını, Nobel Edebiyat Ödülünü kime vereceğini açıklıyor. Bütün dünyanın, basının, edebiyat çevrelerinin gözü tek bir ismin üzerinde. Ancak o isim Jean-Paul Sartre bu devasa onayı, bu tarihi tacı hiç tereddüt etmeden reddediyor. İnanılmaz bir an gerçekten. Komitenin kendisine sunduğu o büyük payayı, parayı ve ünvanı tek bir kalemle silip atıyor. Sen olsan yeryüzündeki en saygın onay mekanizmasını elinin tersiyle neden itardin? Bütün hayatını kelimelere adamışsın, dünyanın zirvesine yerleştiriliyorsun ve sen o zirveye çıkmayı reddediyorsun. Peki bu adam kimdi? Dünyanın ona sunduğu bu devasa tacı neden elinin tersiyle itti? İşte bu devasa reddin arkasındaki mekanizmayı çözmek için o şaşalı Ekim gününden çok gerilere gitmemiz gerekiyor. Yani 1964'te dünyayı reddeden adamın zihnini anlamak istiyorsak o zihnin şekillendiği ilk mekana gitmeliyiz. Her şeyin başladığı o babasız eve adım atmalıyız. Sartre'ın kendi çocukluğunu adeta otopsi masasına yatırdığı o meşhur otobiyografisi, Les Mots, yani Kelimeler kitabının satır aralarına gireceğiz. O babasız evde kurulan sahte benliği ve bunun yıllar sonra o tarihi Nobel reddine nasıl dönüştüğünü çözeceğiz. Bu sadece bir ödül reddi hikayesi değil, bu hani bir çocuğun kendi gerçekliğini bulma savaşı aslında. Ve o savaşı anlamak için Meudon'daki eve, Büyükbaba Charles Schweitzer'in evine girmeliyiz. Karşımızda babasını henüz çok küçük yaşta kaybetmiş bir çocuk var, değil mi? Bir çocuğun dünyasında baba figürünün yokluğu, tek başına bile başa çıkması inanılmaz derecede zor bir boşluktur. Bir otorite, bir sınır, bir varlık eksikliği. Ama bu hikayede o boşluk öyle sıradan bir şekilde kalmıyor sanki. Çok daha ağır, hani adeta nefes aldırmayan görkemli bir varlıkla dolduruluyor. Yani büyük baba Charles Schweizer'ın ta kendisiyle. Ve o evin sıradan bir aile sığınağı olmadığını çok iyi anlamamız lazım. O evin kalbinde her şeyi gölgede bırakan, evin gerçek sahibi gibi duran devasa bir kütüphane var. Bu kütüphaneyi aslında dev bir sahne dekoruna benzetiyorum. Babasız bir çocuk için o kütüphanedeki tavana kadar uzanan sessiz kitaplar, o ağır deri ciltli kütleler birer otorite figürüne dönüşmüş olmalı. O kütüphane sadece kitap okunan bir oda değil, çocuğun etrafını saran, ona o evde kim olduğunu ve ne olması gerektiğini dikte eden sessiz bir orman gibi. Hatta büyük babanın kendi entelektüel iktidarını kurduğu bir tapınak. Yani kitaplar sadece sayfaları çevrilecek nesneler olmaktan çıkıyor. Büyük babanın dünyaya algılayış biçiminin, egosunun ve statüsünün somut bir kanıtı onlar. Babasız bir çocuk annesiyle birlikte bu devasa otoritenin gölgesine sığındığında etrafındaki her şeyin o kütüphanenin kurallarına göre işlediğini çok çabuk fark eder. Onlar saygı duyulması gereken kutsal emanetler haline gelir. Peki çocuk bu durumda ne yapıyor? Yani var olabilmek, o evde bir sığıntı olmadığını kanıtlamak için, hani hayatta kalabilmek için oyunun kurallarını kendi lehine mi çeviriyor? Kesinlikle öyle yapıyor. Kütüphane sadece bir sığınak olmaktan çıkıyor, çocuğun sevgiyi hak etmek için oynaması gereken dev bir sahneye dönüşüyor. Ve tabii ki bu sahnenin tek ve en önemli seyircisi büyük baba. O sahnede sergilenen oyunun bir adı var. Harika çocuk performansı. Sartre, büyük babasının ve çevresindeki yetişkinlerin gözündeki o onay ışığını gördüğü an ne yapması gerektiğini anlıyor. Kütüphanede boyundan büyük kitapların arasına oturup sayfaları büyük bir ciddiyetle çeviriyor. Aslında henüz okumayı bile tam sökmemiş bir çocuk o. Ama yetişkinlerin dünyasında onların değer verdiği nesnelere tapınarak onların sevgisini ve onayını satın alıyor. Yani okumaktan ziyade okuyan bir dahi çocuk rolünü oynuyor. 7 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Gerçekten bu kadar bilinçli bir manipülasyon, bu kadar hesaplı bir strateji geliştirebilir mi? Hayır, çocuk bunu kötülükten veya soğukkanlı bir manipülasyonla yapmıyor aslında. Yani sadece sevilmek, saçının okşanması için yapılan masum bir taklit mi bu? Sürekli bir yetişkini memnun etmeye çalışmak. Ben bunu bir şirkette sürekli bir müşteri hizmetleri maskesiyle dolaşmaya benzetiyorum. Karşındakini memnun etmek için hep o yapay, nazik sesi kullanmak gibi. Evet, senin müşteri hizmetleri maskesi dediğin şey, psikolojide sahte benlik inşası olarak tanımladığımız mekanizmanın tam karşılığı.
Çocuk sadece hayatta kalmaya, terk edilmemeye, sevilmeye çalışıyor. Kendi otantik arzularını, gerçek duygularını ve çocuksu ihtiyaçlarını tamamen bir kenara bırakıyor. Çünkü dış dünyanın, yani ona bakım veren otorite figürünün beklentileri kendi varlığından çok daha baskın. Sevgi koşullu olduğunda, zeki ve olağanüstü görünürsen sevilirsin mesajı verildiğinde, sevilebilmek için kendinden vazgeçer. Büyük babanın ondan istediği küçük bilgin formunu alır. Hatta Sartre bu fantaziye o kadar kusursuz uyum sağlar ki bir süre sonra o rolün ta kendisi haline gelir. Düşünmesi bile çok yorucu açıkçası. Kendi dünyasında çamurla oynaması, koşup düşmesi, belirsizlikler içinde kaybolması gereken bir yaşta koskoca bir entelektüel illüzyonun başrol oyuncusu oluyorsun. Sürekli izlendiğini bilerek alkış almak için 7/24 rol yapan bir çocuk. Her adımını acaba şu an dışarıdan nasıl görünüyorum, büyük babam bunu onaşlar mı diyerek atan bir zihin, kendi iç sesini nasıl duyabilir ki? İnsan bu yorucu maskeyi ne zaman düşürür? Kendi isteğiyle düşürmüyor zaten. O maske doğanın çok sert bir müdahalesiyle, yani fiziksel bir gerçekliğin o kusursuz illüzyonu paramparça etmesiyle düşüyor. Nasıl bir fiziksel gerçeklikten bahsediyoruz? Çocukluğun o altın sarısı bukleleri kesilip bedeni büyümeye ve hatları belirginleşmeye başladığında o güne kadar fark edilmeyen bir şey gün yüzüne çıkıyor. Sardın gözündeki şaşılık. Hah, işte gerçek kırılma anı. Bütün o harika çocuk illüzyonu kontrol edemediği fiziksel bir kusurun duvara çarpmasıyla darmadağın oluyor o zaman. O döneme kadar çirkinlik kelimesi onun hayatında yok bile. O sadece alkışlanan, seyredilmekten keyif alınan mükemmel bir proje. Sürekli memnun eden o müşteri hizmetleri performansı kusursuz işliyor. Ama şaşı gözü belirginleştiğinde o kusursuz illüzyon çatlıyor. Ben bunu vitrindeki porselen bebeğin yere düşüp kırılmasına benzetiyorum. Bir anda oynadığı rolün yeterli olmadığını, bedensel olarak kusurlu olduğunu fark ediyor. Hatta dış dünyanın acımasız standartlarına göre çirkin olduğunu. Evet, çirkinlik mefhumu dış dünyanın ona yönelttiği o yargılayıcı bakışla hayatına giriyor. Düşün, o güne kadar büyük babasının gözlerindeki hayranlık dolu bakışın yerini aniden sokaktaki insanların acımasız, yargılayan bakışları alıyor. Onu bir nesne olarak değerlendiren yabancı bakışlar, değil mi? Aynayla yüzleştiği kendi çirkinliğini ilk defa dış dünyanın gözlerinden, başkalarının standartlarından gördüğü o an, sahte benliğinin üzerine inşa edildiği sahnenin çöküşüdür. Artık kütüphanedeki harika çocuk değildir o. Bakılması rahatsızlık veren, kusurlu bir bedene hapsolmuş, yargılanan bir çocuktur. Burada biraz durmamız lazım. Sartre felsefesi denince akla gelen en büyük kavramlardan biri bu, başkasının bakışı meselesi. Sen de az önce onu bir nesne olarak değerlendiren bakışlardan bahsettin. Ne demek bu tam olarak? Tabii bunu biraz daha somutlaştıralım. Evet, neden birinin bana bakması, hele ki beni yargılayarak bakması, beni bir nesneye dönüştürsün? Şöyle düşün, diyelim ki evdesin, odandasın ve tamamen yalnızsın. En sevdiğin şarkı çalıyor, kendi kendine dans ediyorsun. En rahat olduğum an. Evet, o an tamamen kendinsin. Hareketlerini yargılamıyorsun, acaba dışarıdan nasıl görünüyorum diye düşünmüyorsun. O odanın, o dünyanın merkezindeki özne sadece sensin. Her şey senin etrafında şekilleniyor. Kesinlikle kimseye hesap vermediğim, tamamen özgür olduğum bir an bu. Tam o anda pencereden bir tıkırtı duyuyorsun. Başını çeviriyorsun ve karşı apartmandan birinin perdenin arkasından seni izlediğini fark ediyorsun. Üstelik dudaklarında alaycı bir gülümseme var. O saniye ne olur? İnanılmaz donup kalırım. Yani dans etmeyi anında bırakırım, muhtemelen kızarırım ve hemen üstüme başıma çeki düzen veririm. Büyük bir utanç hissederim açıkçası. Peki neden donup kaldın? Çünkü o ana kadar kendi dünyanın öznesiydin. Ama o yabancı bakışın senin üzerine düştüğü an, o kişinin dünyasındaki bir nesneye, komik duruma düşmüş bir görüntüye dönüştün. Kendi üzerindeki kontrolünü kaybettin. Ve başkasının benim hakkımdaki yargısına hapsoldum. İşte başkasının bakışı felsefesi tam olarak budur. Başkasının bakışı bizi özgürlüğümüzden koparır ve bizi onların zihnindeki bir objeye, bir nesneye indirger. Çok çarpıcı bir örnek bu. Gerçekten de o bakışı fark ettiğim an
Kendimi o kişinin gözlerinden görmeye başlarım. İşte 7 yaşındaki Sartre'ın yaşadığı travmanın büyüklüğü de tam olarak burada. Harika çocuk performansı çöktüğünde ve o şaşı gözüyle yargılayıcı bakışların hedefi olduğunda o da o pencereden izlenen kişi gibi donup kalıyor. Dış dünyanın acımasız bakışları altında savunmasız kalmış, nesneleştirilmiş, yargılanmış, yaralı bir bilince dönüşüyor. O bakışlar ona artık sen harikasın demiyor. Sen kusurlusun, sen çirkinsin diyor. Ve o bu bakışın ağırlığı altında kendi bedeniyle, kendi çirkinliğiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Bu muazzam bir yara. Yani sadece aynadaki görüntünle değil, dünyanın seni nasıl algıladığıyla yüzleşmek. Ona kadar hayatını başkalarının bakışına göre şekillendirmiş, sevgiyi o onayla ölçmüş bir zihin için kelimenin tam anlamıyla dünyanın sonu bu. Kesinlikle. Başkalarının bakışı artık onu besleyen bir alkış değil, bir tehdit, bir hapis cezası haline geliyor. O sahte maske sonsuza dek yüzde kalamaz demiştik. Kalamadı da. Peki sonra ne oldu? Yani bu çocukluk yarası zamanla kapandı mı? Hayır, bu yara öyle kolay kolay kapanan bir yara değil. Yıllar boyunca o büyüyüp felsefesiyle dünyayı sarsan bir adam olduğunda bile o yara zihninin en derinlerinde kanamaya devam ediyor. Ve yıllar sonra edebiyat dünyasının zirvesindeyken bu çocukluk yarasıyla nihai bir hesaplaşmaya giriyor değil mi? Evet, bütün o sahte sahneyi, büyük babasının kütüphanesinde oynadığı o alkış dilenen çocuğu, maskeyi ve çirkinlikle yüzleşmesini kelimelere döküyor. İşte incelememizin temelini oluşturan Lee Mo kitabı tam da burada devreye giriyor. O otobiyografi sadece anıların anlatıldığı bir kitap değil, bir yıkım projesi sanki. Kendi heykeline balyozla vurmak gibi. Tam olarak öyle. Dünyaya dönüp sizin yıllardır dahi sandığınız o çocuk aslında sevgisizlikten korkan, büyük babasının onayını almak için maymunluk yapan bir sahtekardır diyor. O zoraki performansın reddiyesi bu kitap. Maskeyi kendi elleriyle yüzünden söküp, altındaki o yaralı, başkalarının bakışından korkan çocuğu dünyaya ilan etmesi çok sarsıcı. Ve bu itirafın zamanlaması tarihin en büyük ironilerinden birini doğuruyor. Sartre çocukluğunda oynamak zorunda kaldığı harika çocuk maskesini yüzünden söküp attığı o günlerde tarih 1964'ü gösteriyor. O kendi yalanını ifşa ederken dış dünya bu kez Nobel Komitesi kılığında toplanıyor. Bu adam ne kadar dahi, ona en büyük ödülümüzü verelim, onu onurlandıralım diyorlar. Gerçekten tüyler ürpertici bir çakışma. Sartre, tam ben artık başkalarının benim için yazdığı hiçbir rolü oynamayacağım diye haykırırken, İsveç Akademisi ona yeni, altından ve çok daha devasa bir harika çocuk maskesi takmaya çalışıyor. Yıllar sonra dünya, o büyük baba Charles Schweitzer'in kütüphanesindeki devasa otoriter sahneyi yeniden kuruyor sanki. Çok güzel yakaladın. Bütün bu psikolojik analizlerin bizi getirdiği nihai sentez tam olarak bu. Nobel Edebiyat Ödülü dışarıdan bakıldığında sadece bir altın madalya gibi görünebilir. Ama Sartre'ın gözünden bakarsak bu bir kurumun, bir otoritenin yazarı kendi standartlarına göre onaylaması ve onu ehlileştirmesidir. Yani Nobel Komitesi aslında Büyük Baba Schweitzer'in 1964 versiyonu diyebilir miyiz? %100. Sartre, biz seni onaylıyoruz, bizim kurallarımıza göre dünyanın en iyisinsin diyerek onu kendi kurumlarının bir nesnesine dönüştürmek istemişlerdir. O zaman reddetmesinin sebebi paradan nefret etmesi ya da şımarıklık filan değil. Eğer o ödülü alsaydı, İsveç'teki o süslü salonda o sahneye çıksaydı, aslında Mödon'daki o karanlık kütüphaneye geri dönmüş olacaktı. Kendisinden beklenen o uslu, onaylanmış rolü yeniden kabul edecekti. Boyundan büyük kitapların arasında sayfaları huşuyla çeviren o sahte çocuğa ihanet etmemiş, aksine o rolü sonsuza dek üzerine yapıştırmış olacaktı. Bir daha asla başkalarının ona biçtiği o onaylı rolü oynamamak, o tarihi reddin arkasında bu var. Sartre'ın reddi bir kapris değildir. Kurumsallaşmış onayın kendisine bir isyandır. Çocukluğunda yaşadığı o derin çaresizliği, başkasının bakışına muhtaç olma halini bir daha asla yaşamamaya içtiği bir andır. O ödülü reddederek, kendisini nesneleştirmeye, bir Nobel ödüllü yazar heykeline dönüştürmeye çalışan o devasa dışsal bakışı kör etmiş oluyor bir nevi.
kendi otantik varlığını dış dünyanın parlak ama zehirli onayına karşı sonuna kadar korumuştur. Bütün bir hayatını o çocukluk yarasından sızan zehri panzehire dönüştürmek için harcamış gibi. Harika çocuk illüzyonunun kırılışının ardından kendi gerçeğini bir daha asla dış dünyanın başkalarının bakışının insafına bırakmamaya karar vermiş bir zihin. Öyle. O kütüphanenin karanlık köşelerinden Nobel'in ışıltılı sahnesine uzanan onca yılda aslında hep aynı otoriteye, hep o başkasının bakışına karşı bir hayatta kalma savaşı vermiş. Peki bir çocuğun bakılma korkusu koca bir felsefeye nasıl dönüşür? Bu sorunun cevabını bulmak için yaralı bir çocuğun gençliğine, Enese'nin koridorlarındaki o büyük entelektüel isyana doğru yola çıkmamız gerekecek. Sıradan gibi görünen anların koca bir tarihi nasıl şekillendirdiğini inceleyeceğiz. Hani o dönemin ünlü okulu var ya, École Normale Supérieure. Kısaca ENS diyorlar. Fransa'nın en zeki öğrencilerinin toplandığı o meşhur kampüs. Sıradan öğrenciler değiller. Okulla yetinmeleri imkansız. Kendi içlerinde çok özel bir beyin fırtınası ekibi kuruyorlar. Gece gündüz aralıksız tartışıyorlar herhalde. Birbirlerinin fikirlerini inanılmaz acımasızca eleştiriyorlar. Zayıf düşüncelere bu grupta yer yok. Bak, bu ortam bana günümüzden çok tanıdık bir yeri hatırlatıyor. Erken dönem bir Silikon Vadisi kuluçka merkezi gibi hissettiriyor. Oldukça isabetli bir analoji kurdun. Orada kod yazmak yerine felsefe üretiyorlar. Bir fikir atıyorsun ortaya, fikrin zayıfsa arkadaşların onu anında çöpe atıyor. Entelektüel bir hayatta kalma mücadelesi yaşanıyor içeride. Sartre'ın analitik zekası bu vahşi ortamda inanılmaz derecede bileniyor. Fikrini savunmak için sürekli daha güçlü argümanlar bulmak zorunda. Aron çok analitik bir zekaya sahip, soğukkanlı biri. Nirzan ise politik olarak çok ateşli bir karakter. Sartre bu iki zıt kutup arasında kendi rotasını bulmaya çalışıyor olmalı. Odalarındaki tartışmaların şiddetini hayal edebiliyorum. Aron ona argümanlarını mantıksal bir temele oturtmayı öğretiyor. Nirzan ise dünyadaki sosyal adaletsizliklere gözlerini açıyor. İki arkadaştan da farklı şekillerde besleniyor yani. Zıtlıklar onun zihnini sürekli uyanık tutuyor. Zekası bu farklı perspektiflerin çarpışmasıyla şekilleniyor. Odalarındaki bu acımasız felsefe laboratuvarından gerçek dünyaya çıkmaları lazım bir noktada. Bu dahiliğin dışarıda bir karşılık bulması şart. Fransa'da bunun yolu çok prestijli bir sınavdan geçiyor. Meşhur agregasyon sınavı dönemi başlıyor. Fransa'daki en zorlu sınavlardan biri bu. Felsefe öğretmeni olmak için bu sınavı geçmek mecburi. Adaylar günlerce kütüphanelere kapanıyor, muazzam bir stres altındalar. Sadece bilgi değil, bilgiyi nasıl sunduğun da ölçülüyor. Sartre gibi özgüvenli biri ilk denemesinde bu sınavda başarısız oluyor. Bunun nedenini anlamak çok önemli. Fazla mı kibirliydi acaba? Yoksa jüriye çok mu aykırı cevaplar verdi? Geleneksel kalıplara uymayı reddeden bir öğrenciydi o. Kendi orijinal düşüncelerini jüriye dayatmaya çalıştı. Jüri ise akademik kurallara uygun klasik cevaplar bekliyordu muhtemelen. Onun bu aykırı tavrı ilk sınavda elenmesine yol açtı. Egosu için muazzam bir darbeydi bu. Dünyanın onun dehasını henüz anlamadığını düşünüyordu bence. İkinci denemesine hazırlanırken hayatını sonsuza dek değiştirecek biriyle yolları kesişiyor. Simone de Beauvoir sahneye çıkıyor. İkili hemen bir sınava hazırlık grubu oluşturuyor. İnanılmaz yoğun bir tempoda çalışmaya başlıyorlar. Gece gündüz felsefe tartışıyorlar. Sartre bu sefer sınavı birincilikle kazanıyor. Beauvoir ise onun hemen ardından ikinci oluyor. Üstelik bu sınavı geçen en genç kişi unvanını alıyor. Bir saniye, bu karşılaşmanın doğasını gerçekten sorgulamak istiyorum. Aynı sınava hazırlanan iki gencin klasik romantik yaklaşması gibi durmuyor hiç. Sıradan bir tanışmadan çok daha öte bir olay bu. Birbirlerinin zihinsel eksiklerini tamamlıyorlar. İki eşit zekanın kaçınılmaz çarpışması gibi hissettiriyor. İki düşünür için de hayatlarının dönüm noktası diyebiliriz. Beauvoir, Sartre'ın fikirlerindeki mantık boşluklarını anında tespit edebiliyordu. Onu daha net ve sistematik düşünmeye zorluyordu. Sartre'ın bazen çok uçarı olan fikirlerini sağlam bir zemine çekiyordu. Kendi zihinlerinin bir eşini bulmuşlar resmen. Entelektüel bir ayna gibi birbirlerine yansıyorlar. Onun eleştirel onayından geçmeyen bir düşünceyi pek önemsemiyor anladığım kadarıyla. Beauvoir'ın keskin zekası Sartre'ın felsefesini sürekli test ediyor. Hayatları boyunca sürecek devasa bir entelektüel ortaklık başlıyor.
Zihinsel bir çarpışma olarak başlayan bu ilişki zamanla klasik sınırların dışına çıkıyor, kendi aralarında çok tuhaf ve felsefi bir kural koyuyorlar. Gerekli aşk ve rastlantısal aşk sözleşmesini imzalıyorlar. İlişkilerini tamamen kendi kurallarıyla yeniden tanımlıyorlar. Aralarındaki o sarsılmaz ve derin bağ gerekli aşk olarak adlandırılıyor. Hayatlarına girecek diğer insanlarla yaşayacakları kısa süreli ilişkilerse rastlantısal aşk oluyor. Bu durum dönemin ahlak anlayışına tamamen ters düşüyor. Bekle biraz. İnsan duyguları gibi kaotik ve öngörülemez bir şeyi alıyorsun, sonra bunu katı bir felsefi sözleşmeye bağlamaya çalışıyorsun. Doğal bir endişe taşıyorsun. Bu bana tam bir felaket reçetesi gibi geliyor. İnsan kıskançlığını sadece mantıkla çözebilir mi? İnsan duyguları matematik formüllerine pek uymaz. Kıskançlık çok ilkel ve güçlü bir duygudur. Hani bunu teoride konuşmak kolay da pratikte çok zor. Onların amacı tam da bu. Geleneksel sınırları zorlamaktı. Burjuva evliliğinin o ikiyüzlülüğü ve gizli saklı yapısını yıkmak istediler. Özgürlüğü kısıtlamadan bir arada kalmanın yolunu aradılar yani. Her şeyi birbirlerine dürüstçe anlatarak ihanet kavramını ortadan kaldırmayı denediler. Temel kural mutlak şeffaflıktı sanırım. Başkalarıyla yaşadıkları her şeyi birbirlerine en ince detayına kadar anlatmak zorundaydılar. Sır saklamak veya yalan söylemek en büyük suçtu. Özgürlükle bağlılığı aynı anda yaşamak istiyorlardı. Bağlılığı bedensel bir aidiyetten çıkarıp zihinsel bir şeffaflığa dönüştürdüler. Zihinleri birbirine tamamen açık olmalıydı. Bu durum onlara entelektüel bir güç vermiş olabilir. Fakat psikolojik olarak çok ciddi yaralar açtığını da görmek zor değil. İnsan kalbi her zaman felsefi sözleşmelere sadık kalmıyor. Teoride mükemmel görünen bir özgürlük, pratikte acı verici olabiliyor. Mutlak dürüstlük arayışı her iki tarafı da zaman zaman çok zorladı. Kendi felsefelerinin bedelini kendi hayatlarında ödediler. Ancak bu sayede insan doğasını çok daha derinlemesine analiz etme şansı buldular. İkili ilişkilerdeki bu somutlaştırma çabası, Sartre'ın dış dünyayı algılayışına da sıçrıyor. Felsefe tarihinde dönüm noktası olan o an yaklaşıyor. Raymond Aron, Almanya'daki felsefi çalışmalarından Paris'e yeni dönüyor. Zihni taptaze fikirlerle dolu, Sartre ile buluşuyorlar. Paris'te bir kafedeler. O sahneyi gözümüzde kısa ve çarpıcı bir şekilde canlandırmalıyız. Gürültülü ve kalabalık bir kafe. Masada duran buz gibi bir kayısı kokteyli var. Bardağın üzerinde buğular birikmiş. Aron o içeceğe bakıyor. Sen istersen bunun felsefesini yapabilirsin diyor. Aron, Almanya'da fenomenoloji adı verilen yeni bir felsefi yöntem öğrenmişti. Bu akım nesnelerin kendisine dönmeyi savunuyordu. Karmaşık teorilerden ziyade direkt olarak insan deneyimini önemsiyordu. İnsanın dünyayla kurduğu o ilk teması merkeze alıyordu. Masadaki bardağın dokusu veya kayısı kokteylinin tadı aniden felsefenin ana konusu oluyor. Neden sıradan bir içecek böylesine devasa bir felsefi devrime yol açıyor? Bunu gerçekten anlamak istiyorum. Geleneksel felsefe, yüzyıllar boyunca hep ulaşılamaz ideallerle ilgilendi. Tanrı, ruh veya evrensel ahlak gibi çok soyut kavramlar tartışıldı. İnsanların günlük hayattaki sıradan dertleri felsefenin radarından çıkmıştı. Fenomenoloji ise direkt insanın masadaki deneyimine odaklanıyordu. Deneyimlenen her şey felsefenin meşru bir zemini haline geliyordu. Felsefeyi o kapalı odalardan çıkarıp sokağın ortasına bırakıyorlar. Bir kafe masası felsefenin kalbi oluyor. Kayısı kokteyli bu gerçek dünyaya açılan sihirli kapı oluyor. Sartre o an masada duyduklarıyla adeta büyüleniyor. Yıllardır aradığı felsefi anahtarı o cümlede buluyor. Anlam gökten inen bir şey değildi. İnsan bilinci o bardağa bakarak anlamı kendisi yaratıyordu. Bilinç ve nesne arasındaki bağ anlamın ta kendisiydi. Biz o kokteyle anlam veriyorsak kendi hayatlarımıza da anlam verebiliriz. Tam da bu mantık devrede, bardağın kendi başına bir anlamı yoktur. İnsan ona dokunduğunda veya onu içtiğinde bardak varoluşsal bir anlam kazanır. Sartre bunu duyduğunda heyecandan rengi soluyor diyorlar. Felsefe yapmak için artık uzak diyarlara veya soyut kavramlara gitmesine gerek kalmıyor. Her an felsefe yapabileceğini anlıyor. Sadece bir kokteyl bardağına bakarak bütün bir felsefe sistemini sıfırdan kuramazsın. Kafedeki o anlık aydınlanmanın altını akademik olarak doldurmak gerekiyor. Sartre bunun için hemen harekete geçiyor, hiç vakit kaybetmeden burs alıyor. Berlin'e doğru yola çıkıyor.
O dönemin felsefi kalbi Almanya'da atıyordu. Yepyeni fikirleri kaynağında öğrenmek istiyordu. Paris'teki o kıvılcımı Almanya'da bir ateşe dönüştürmeyi planlıyor. Berlin'de Edmund Husserl ve Martin Heidegger felsefesiyle derinden tanışıyor. Enstitü kütüphanesine kapanıyor. Bu adamların metinlerini büyük bir açlıkla okuyor. Husserl'in fikirleri onu neden bu kadar etkiledi peki? Husserl, fenomenolojinin fikir babasıydı. Bilincin her zaman bir şeyin bilinci olduğunu söylüyordu. İnsan zihnini kapalı bir kutu gibi düşünmekten vazgeçmemizi istedi. Zihin karanlıkta kendi başına var olamazdı. Bilincin var olabilmesi için dışarıya yönelmesi şarttı. Zihni bir sahne ışığı gibi düşünmemiz gerekiyor galiba. O ışık ancak bir nesneyi veya olayı aydınlattığında varlık kazanıyor. Oldukça isabetli bir analoji. Bir ağacı veya masayı algıladığında bilincin devreye giriyor. Işık kendi başına boşlukta görünmezdir. Sartre bu fikre sıkıca tutundu. İnsanın dünyadan kopuk veya yalıtılmış bir ruh olmadığını fark etti. Biz her an dünyanın tam içine fırlatılmış durumdayız. Bilincimiz sürekli çevremizdeki nesnelerle etkileşim halinde çalışıyor. Zihnimiz dünyayla sürekli bir temas halinde şekilleniyor. Heidegger de tam bu noktada devreye giriyor sanırım. O da dünyada olmanın ne anlama geldiğini sorguluyor. Heidegger ona varoluşun o karanlık ve ağır tarafını gösterdi. Dünyaya fırlatılmış olmanın yarattığı kaygıyı anlattı. İnsanın kendi ölümünün bilincinde bir varlık olduğunu savundu. İnsan sürekli bitmemiş bir projedir. Seçimlerimiz bizi biz yapan temel unsurlardır. Şunu gerçekten merak ediyorum. Berlin'in o dönemki entelektüel atmosferi mi Sartre'ı dönüştüren asıl katalizördü? Yoksa Sartre o kayısı kokteyli masasından kalktığı andan itibaren zaten bu felsefi patlamayı yaşamaya dünden hazır mıydı? İkincisi çok daha ağır basıyor. Sartre o masadan kalktığında zaten içinde büyük bir yangın başlamıştı. Dünyaya bakış açısı Paris'te tamamen değişmişti. Berlin ona bu yangını nasıl yöneteceğini gösterdi sadece. Husserl ona ihtiyacı olan kesin yöntemi sundu. Olayları nasıl detaylı bir şekilde analiz edeceğini öğretti. Zihnindeki karmaşık fikirleri bir sisteme oturtma şansı buldu. İhtiyaç duyduğu ateşi kafede bulmuştu. Husserl ona o ateşi harlayacak bilimsel yöntemi verdi ve incelemeyi bıraktı. İnsanın dünyadaki varoluş sıkıntısını derinden incelemeye başladım. İnsanın kendi varoluşunu nasıl inşa ettiğine odaklandım. Felsefe artık sadece dış dünyayı pasif bir şekilde anlamak olmaktan çıkıyor. Dünyada nasıl var olacağımızı aktif bir şekilde seçmek anlamına geliyor. Sorumluluk tamamen bize ait. Zihninde parlayan o küçük kıvılcım, Berlin'de devasa ve sistemli bir düşünce yapısına dönüştü. Genç bir öğrencinin kokteyl bardağına olan merakı, dünya çapında bir filozofik devrime zemin hazırladı. Özgürlüğün o ağır yükünü omuzlarımıza yükledi. Sadece bakış açımızı değiştirmemiz yetti. Dinlerken kendi etrafına bir bakmanı istiyorum. Masanda duran o sıradan kahve kupasına sadece bir eşya olarak bakma. Onun senin bilincinle nasıl bir etkileşime girdiğini bir düşün. Kendi ilişkilerinde kurduğun bağların ne kadarının gerekli, ne kadarının rastlantısal olduğunu sorgula. Sıradan gibi görünen her basit anın altında derin bir varoluşsal tercih yatıyor. Eğer masanızda duran sıradan bir bardak içecekten koskoca bir varoluş felsefesi inşa edebiliyorsanız, bu yeni bakış açısını insanlığın en karanlık yönlerine çevirdiğinizde ne görmeyi beklersiniz? Kendi kuşağının en büyük felsefi eserini yazmak üzeresin. Zihnin yepyeni fikirlerle kaynıyor. Berlin'den yeni dönmüşsün, kendi felsefi yönünü nihayet bulmuşsun. Dünyayı yepyeni bir gözle anlamlandırmaya hazırsın. Sartre için durum tam olarak buydu. Fikirlerini kağıda dökmek için sabırsızlanıyordu. Fakat hükümet onun eline bir ip tutuşturuyor. Onu bir meteoroloji balonuna bağlıyor. İkinci Dünya Savaşı patlak veriyor. Bazen hayat seni beklemediğin bir çamurun içine çeker. İnsan fiziksel özgürlüğünü tamamen kaybettiğinde ne olur? Zihin mecburen kaçacak yepyeni alanlar arar. Fiziksel dünya kilitlenir. Düşünce dünyasına doğru devasa bir kapı açılır. O karanlık anın içinde mutlak özgürlük fikri nasıl filizlenir? Esaret çok sarsıcı bir paradoks barındırır. İnsan bedensel olarak dört duvar arasına sıkışır, dışarıdaki sınırları kaybettiğinde iç dünyasındaki sınırları baştan çizer. Zihin bu basınca dayanmak için kendi gerçekliğini yaratmak zorunda kalır. Yıl 1939.
Avrupa'da savaş başlıyor. Fransız ordusu seferberlik ilan ediyor. Sartre hemen askere çağrılıyor. Beklentimiz çok yüksektir aslında. Büyük bir yazarın cephe hattında destansı bir mücadele vermesini bekleriz. Gerçeklik ise tamamen farklıdır. Sartre Meteoroloji Birliği'ne sıradan bir er olarak veriliyor. Cephe hattında elinde silahla beklemiyor yani. Bütün gün gökyüzünü izliyor. Temel görevi hava balonlarıyla ölçüm yapmak, her gün rüzgarın yönünü falan kaydediyor. Hava durumunu raporluyor. Bütün mesaisi havaya bırakılan balonları takip etmekten ibaret. Fiziksel anlamda tam bir durgunluk yaşanıyor. Büyük felsefi sistemler kurmaya hazırlanan bir zihin var ortada. Varlığın anlamını çözmeye çalışan bir adamdan bahsediyoruz. O adam bütün gün gökyüzüne hava balonları bırakıyor. Hayatında sürekli bir şeyler beklediğin o tuhaf boşluk anlarını düşün. Geciken bir uçağı havalimanında beklemek gibidir. Doktorun kapısında sıranın gelmesini beklersin. İçinde tuhaf bir gerginlik birikir. Sartre'ın beklediği şey ise koca bir dünya savaşı. Büyük bir yıkım ufukta duruyor. O ise elinde bir iple balon uçuruyor. Sartre bu döneme çok özel bir isim veriyor sanırım. Bu süreci drôle de guerre olarak adlandırıyor. Fransızca sahte savaş anlamına geliyor. Ortada büyük bir savaş ilanı var. Askerler cepheye yığılmış durumda. Ancak savaşan hiç kimse yok. Milyonlarca asker siperlerde öylece bekliyor. Düşman ortada yok. Sadece derin bir sessizlik var. Aylarca ciddi hiçbir çatışma yaşanmıyor. Ülke nefesini tutmuş durumda. Bu sessizlik Sartre için zihinsel bir fırtınaya dönüşüyor. Sürekli yazıyor, günlükler tutuyor. Çamurun içinde oturup bolca felsefi not alıyor. Belirsizlik normal bir insanı uyuşturabilir. İnsan sadece korkuya odaklanıp felç olabilir. Sartre ise bu boşluğu kelimelerle doldurmayı seçiyor. Gökyüzünde bırakılan o balonlar zihnindeki fikirler gibi. Sürekli yeni düşünceleri serbest bırakıyor. Aşağıdaki bedeni askeri üniformanın içinde bekliyor. Zihni ise sürekli yeni felsefi temeller üretiyor. Fiziksel hareketsizlik düşünceyi inanılmaz keskinleştirir. Etrafında hiçbir şey olmazken insanın tek sığınağı kendi zihni olur. Sartre bu dönemi devasal bir hazırlık evresi olarak kullanıyor, kendi içine derinlemesine dönüyor. Dünyanın saçmalığını çok daha net gözlemliyor. Savaşın anlamsız bekleyişi ona kusursuz bir felsefi malzeme veriyor. Binlerce sayfalık notlar bu dönemin ürünüdür. Bu sahte savaş sonsuza kadar süremez. Gerçek savaş kapıya dayanıyor. Haziran 1940 yılına geliyoruz. Bekleyiş aniden korkunç bir kabusa dönüşüyor. Hava balonları patlıyor, Almanya bütün gücüyle Fransa'yı işgal ediyor. O durgunluk bir anda yerini büyük bir kaosa bırakıyor. Fransız ordusu Alman panzerleri karşısında hızla çöküyor. Sartre, Alman birlikleri tarafından esir alınıyor, Trier yakınlarındaki Stalag 12D kampına gönderiliyor. Hayatında çok yeni ve karanlık bir sayfa açılıyor. 9 ay boyunca orada savaş esiri olarak tutsak kalıyor. Şimdi dinleyicinin kendini bu duruma koymasını istiyorum. Stalag 12D kampındasın, vatanın işgal edilmiş. Kimliğin elinden tamamen alınıyor, düşman için sadece koluma damgalanmış bir numarasın. Etrafında dikenli tel örgüler var, soğuk ve açlık iliklerine işliyor. Normalde bir insanın böyle bir ortamda çökmesi gerekir. Bütün umutların tükenmesi beklenir. Bir düşünür, tel örgüler ardında zihnini nasıl hayatta tutar, insan bu mutlak karanlıkta delirmeden nasıl kalabilir? Kamp dönemi Sartre için çok şaşırtıcı bir sürece dönüşüyor. Beklenmedik bir şekilde inanılmaz verimli bir 9 ay geçiriyor. Kampta binlerce insan var, bu devasa kalabalığın içinde rahipler ve entelektüeller de bulunuyor. Sartre onlarla hemen derin bir bağ kuruyor. Orada çamurun içinde bir çeşit entelektüel sığınak yaratıyorlar. Zihinlerini korumak için bir araya geliyorlar. Birlikte felsefi tartışma grupları kuruyorlar. Kamptaki papazlardan biri ona çok önemli bir kitap veriyor. Martin Heidegger'in Varlık ve Zaman adlı eserini okuma fırsatı buluyor. Sartre bu zorlu kitabı esaret altında derinlemesine çalışıyor. Benim burada anlamadığım çok büyük bir çelişki var. Esir kampının çamuru içindesin. Üşüyorsun ve miden kazınıyor, etrafında silahlı muhafızlar devreye geziyor. Ölüm korkusu her an ensende. Sen oturmuş varoluşun doğasını anlatan 500 sayfalık ağır bir Alman felsefe metni okuyorsun. Bu nasıl mümkün olabilir diye düşünüyorsun. İnsan böyle bir durumda sadece fazladan bir parça ekmek bulmaya odaklanmaz mı?
Esaret koşulları bu metnin ağırlığıyla mükemmel örtüşüyor. Heidegger, insanın dünyaya fırlatılmışlığından bahseder. İnsan kendi rızası olmadan belli koşulların içine düşer. Bu fırlatılmışlık kavramı tam olarak bu anlama geliyor. Dinleyici bunu kendi hayatında nasıl somutlaştırabilir? Kendini hareket halindeki bir trende uyanmış gibi düşün. Bu trene binmek için bilet almadın. Trenin nereye gittiğini bilmiyorsun. Sadece oradasın. Bu durumun içinde ne yapacağına karar vermek zorundasın. Sartre o an tam olarak bu trenin içinde uyanıyor. Rızası dışında bir kampa kapatılmış durumda. Özgürlüğü fiziksel olarak tamamen elinden alınmış. Heidegger'in karmaşık kavramları kamptaki o acımasız hayata doğrudan temas ediyor. Okuduğu metin bir kaçış aracı değil. Aslında kendi gerçeğini anlamlandırma aracı. Duvarların ardındaki dünya onu kısıtlıyor, okuduğu kitap ise o duvarları şeffaflaştırıyor. Oradaki rahiplerle yaptığı tartışmaları gözümde canlandırabiliyorum. İnançlı insanlarla inançsız bir filozof yan yana geliyor. Ortak dertleri sadece hayatta kalmak değil, ortak dertleri bu karanlıkta insan olmanın ne anlama geldiğini bulmak. Felsefe okumak burada sıradan bir eylem olmaktan çıkıyor. Bu zihinsel bir direniş eylemidir. Kamp ortamında toplumsal roller tamamen silinir, dışarıdaki ünvanların hiçbir geçerliliği yoktur. Herkes çamurun içinde eşittir. Geriye sadece çıplak insan varoluşu kalır. Sartre bu çıplak varoluşu mikroskop altında gözlemleme şansı buluyor. Filozof okuyor ve tartışıyor. Zihni tel örgüleri aşıyor. Ama sadece felsefi metinler okuyarak dışarıdaki savaşa katılamaz. Bu fikirleri pratiğe dökmesi gerek. Düşüncelerini diğer esirlere nasıl aktarıyor Biki? Mahkum arkadaşları için bir tiyatro oyunu yazıyor. Oyunun adı Bariona. Esaret altındaki mahkumlar için bir Noel oyunu hazırlıyor. Ama kampın içinde Alman sansür memurları var. Askerler yazılan her metni kelime kelime kontrol ediyor. Sartre, özgürlük ve direniş anlatan bir oyunu Alman komutanların onayından nasıl geçiriyor? Bariona çok stratejik bir metindir. Doğrudan bir direniş alegorisidir. Sartre, sansürü atlatmak için dini bir kılıf kullanıyor. Oyun, Romalıların işgali altındaki bir köyü anlatıyor. Köylüler bir Mesih'in gelip onları kurtarmasını bekliyor. Görünürde sadece masum bir İncil hikayesi var. Sansür memurları metne bakıyor, Sadece İsa'nın doğumuyla ilgili dini bir metin görüyorlar. Hiçbir tehlike sezmiyorlar. Alman askerleri dini bir oyun sahnelenmesine izin veriyor. Bu muazzam bir zeka pırıltısı. Metin masum görünüyor, asıl mesajsa kelimelerin arasına gizlenmiş. İzleyen mahkumlar o metnin altındaki gerçek anlamı nasıl çözüyor? Oyundaki Roma işgali aslında doğrudan Nazi işgalidir. Seyirciler bunu anında fark ediyor. Köylülerin bir kurtarıcı beklemesi esirlerin durumunu yansıtıyor. Oyun, eylemsizliği eleştirir, insanların mucize beklemek yerine kendi özgürlükleri için sorumluluk alması gerektiğini fısıldar. Düşmana fark ettirmeden kendi halkına sesleniyor. Dini bir maske takarak tel örgülerin içinde kocaman bir umut ateşi yakıyor. Mahkumlar oyunu izlerken kendi direnişlerini sahnede görüyor. Alman muhafızlar ise hiçbir şey anlamadan onlarla birlikte izliyor. Bu deneyim çok kritik bir uyanış anı olmalı. Bir fikri doğrudan söylemek tehlikelidir. Sansüre takılırsın. Ama bir karakterin ağzından dolaylı yoldan söylemek büyük bir özgürlük sağlar. Sartre'ın bu deneyimi gelecekteki eserlerine etkiliyor mu? O meşhur eseri La Moule à la Mouche, Giden Yol burada mı açılıyor? Tiyatronun dolaylı mesaj verme gücü burada kanıtlanıyor. Bariona, Sartre için çok önemli bir test alanıdır. Sanatın kitleleri nasıl derinden etkilediğini kendi gözleriyle deneyimliyor. Birkaç yıl sonra Paris'te La Moule à la Mouche oyununu yazacaktır. Bu oyun Bariona deneyiminin doğrudan devamıdır. La Moule à la Mouche oyunu da sansürü aynı yöntemle mi atlatıyor? Lemış, Lömer mitolojisindeki Orestes efsanesini kullanır, kampta Roma işgali kullanılmıştı. Paris'te ise mitolojik bir krallık üzerinden mesaj verilir. İşgal altındaki Fransa'da özgürlük ve sorumluluk teması işlenir. Alman sansürü yine kolayca atlatılır, izleyici sahnedeki mitolojik hikayenin kendi hikayesi olduğunu anlar. Önce kampın içinde küçük bir esir grubuna sesleniyor. Sonra Paris'in göbeğinde bütün bir millete sesleniyor. Aynı taktiği ustalaştırarak daha büyük bir sahnede kullanıyor.
Sansürün kör noktasına vurmayı tamamen öğreniyor. Beyan Yona onun için sadece bir kamp eğlencesi değil, kendi yazar kimliğinin de bir provası oluyor. Toplumsal sorumluluk alan entelektüelin ilk somut adımı bu. Esaret altında kalemi bir silaha dönüştürmeyi keşfediyor. Sadece kendi kendine felsefe yaparak direnemeyeceğini anlıyor. Felsefesini halkın anlayacağı sembollere çevirmesi gerekiyor. Tiyatro bu aktarım için en kusursuz araçtır. Kaleminin asıl silahı olduğunu fark ediyor. Tiyatronun gücünü anlıyor. Ama yıl 1941 oluyor. Sartre hala tel örgüler ardında tutsak, fikirlerini Paris'e taşıması için o kamptan kurtulması gerek. Tünel kazıp kaçmıyor. Kamptan dışarı nasıl çıkıyor? Sahte bir sivil kimlik belgesi kullanıyor. Ancak onu asıl özgürlüğüne kavuşturan şey fiziksel bir kusuru oluyor. Bürokrasinin içinden sızanak çıkıyor. Bir hastalık onu kamptan nasıl çıkarabilir diye merak ediyorsun. Sartre'nin şaşı hastalığı var. Tıp dilindeki adıyla eklotropya. Sağ gözü neredeyse hiç görmüyor. Göz bebekleri birbirinden bağımsız hareket ediyor. Almanlara kendisinin askeri açıdan hiçbir şeye yaramayacağını kanıtlıyor. Bu fiziksel kusur sayesinde sivil ve işe yaramaz statüsü alıyor. Burada tarihin en büyük ironilerinden biri yatıyor. Kusursuz insan bedenine takıntılı faşist bir rejim var. Karşılarında şaşı ve ufak tefek bir adam duruyor. Fiziksel olarak onu tamamen kusurlu buluyorlar. Askeri bir değeri olmadığına karar veriyorlar. Sistemi tehdit etmeyeceğini düşünüp onu serbest bırakıyorlar. Kendi elleriyle en büyük entelektüel düşmanlarını Paris'e salıyorlar. Zayıflık gibi duran bir özellik onu özgür kılıyor. Alman doktorun o belgeye vurduğu mühür muazzam bir bürokratik körlüktür. Sistemin bu bürokratik açığını kusursuz bir şekilde değerlendiriyor, belgeyi alıyor ve yasal yollardan elini kolunu sallayarak kamptan çıkıyor. Doğrudan işgal altındaki Paris'e dönüyor. Paris o sıradan Nazi çizmeleri altında eziliyor, şehir büyük bir sessizliğe bürünmüş durumda. İnsan böyle bir şehre dönünce ne yapar? Hemen eline bir silah mı alır? Sartre'ın fiziksel olarak savaşacak bir asker olmadığını artık biliyoruz. Görmeyen bir gözü var. Zaten orduda sadece balon uçuruyordu. Şehirdeki direnişe nasıl katkı sağlıyor peki? Paris'e bölüğe bölünmez, hemen harekete geçiyor. Sosyalizm ve özgürlük adında bir grup kuruyor. Bu küçük bir yeraltı direniş örgütüdür. İşgal ordusuna karşı somut bir yeraltı faaliyeti yürütmeye çalışıyor. Bildirimi dağıtıyorlar, suikast mı planlıyorlar? Grup çok kısa ömürlü oluyor. Sartre pratik bir direnişçi olamadığını hızla fark ediyor. Çevresindeki insanlar silahlı mücadele veya casusluk konusunda çok yetersiz kalıyor. Örgüt dağılmak zorunda kalıyor. Sartre'ın asıl direnişi silahla veya gizli örgütle yapılamaz. Asıl direnişi kalemiyle başlıyor. Bazen en güçlü silahımızın kendi temel yeteneğimiz olduğunu unutuyoruz. Sen de kendi hayatında bir haksızlığa uğradığında bazen yanlış araçlarla savaşırsın. Karşı tarafın kurallarıyla oynamaya çalışırsın. Hangi konuda iyisen o alanı bir savaş alanına çevirmen gerekir. Binlerce insanın zihnini ateşleyebilir. Bu dönemde yazdığı oyunlar ve felsefi makaleler, karanlıktaki Fransa için çok değerlidir. Limuş oyunu bu kalem direnişinin en büyük zirvesidir. Sansüre inat durmadan yazmaya devam eder. Topluma kaybettiği umudu geri aşılar, insanın her koşulda, namluların ucunda bile özgür kalabileceğini fısıldar. Askeri üniformayla gökyüzüne balon uçuran o sıradan er ile Paris'te zihinleri ateşleyen yazar arasındaki fark çok büyük. Kamp hayatındaki o 9 aylık esaret dönemi, devasa bir kuluçka dönemiymiş. Sartre o kampta sadece hayatta kalmayı başarmamış, Kendi felsefesinin en derin temellerini o çamurun içinde atmış. Fiziksel özgürlüğün bitişi muazzam bir ruhsal uyanışı tetiklemiş. yaşadığı 9 aylık esaret dönemi yitirilmiş bir zaman değildir. Birkaç yıl sonra patlayacak olan o büyük felsefi sistemin ilk somut provasıdır. Rahiplerle yapılan tartışma grupları bu provanın sahneleridir. Heidegger okumaları işin felsefi temelini oluşturur. Bayrionoğlu oyunu ise bu düşüncelerin pratik uygulamasıdır. Sartre, kampa dünyayı arayan bir akademisyen olarak girmiştir. Kamptan eylemci ve sorumluluk alan bir filozof olarak çıkmıştır. O 9 ay olmasaydı bugün bildiğimiz Sartre asla var olamazdı. Meteoroloji balonları anlamsız bir bekleyişin sembolüydü. Tel örgüler ise gerçek bir iç savaşın başlangıcı oldu.
Esaretin en büyük paradoksu tam burada yatıyor. Beden kilitlendiğinde düşünce prangalarından kurtuluyor. İnsan etrafındaki demir sınırları yıkamadığında, kendi içindeki sınırları sonsuzluğa doğru genişletiyor. Şimdi sana sormak istiyorum. Dış dünyadaki bütün kapılar üzerine sıkıca kilitlendiğinde, zihnin içinde inşa edeceğin o mutlak özgürlük odasının anahtarı gerçekten kendi ellerinde midir? Esaret günleri bitti artık. Jean-Paul Sartre savaş kampından döndü. O eski tedirgin genç adamı geride bıraktık. Kampta geçen o aylar büyük bir dönüm noktası oldu. Karşımızda sadece otel odalarında kitap okuyan o yalnız entelektüel yok. Barakadaki tartışmalar onu epey olgunlaştırdı. Esirler için yazdığı Bariona tiyatro oyunu çok şeyi değiştirdi hayatında. Oradaki ilk yönetmenlik deneyimi vizyonunu inanılmaz genişletti. Heidegger okumaları da zihnini epey keskinleştirdi. O dağınık ve soyut fikirler yavaş yavaş birleşiyor zihninde. Yeni bir aşamaya geçiyor yazar. Bu büyük inşanın temelleri savaştan çok daha önce atılıyor aslında. Takvimler 1938'i gösteriyor. Felsefesinin ilk büyük edebi denemesi ortaya çıkıyor günlerde. Roman formatında bir deneme bu. Bulantı romanı yayımlanıyor. Fransızca orijinaliyle La Nausée okurla buluşuyor. Bir felsefi sistem kurmak istiyorsun. Ama işe bir roman yazarak başlıyorsun. İnsanlara doğrudan ne düşündüğünü söylemek varken neden bir hikaye anlatıyor? Roman formatı, o soyut kavramları ete kemiğe büründürmek için harika bir araç. Sartre, dünyanın salt gerçekliğini hissetmenin ne demek olduğunu göstermek istiyor okura. Teorik bir metinle hissettiremezsin bunu. Romanın baş karakteri Antoine Roquentin adında yalnız bir adam. Hayatı son derece sıradan nesnelerle çevrili. Basit ve tekdüze bir yaşam sürüyor. Yalnızlık hissi genelde insanı daha fazla kendi içine döndürür. Bu adamın zihninde sıradan bir günde tam olarak ne tetikleniyor? Bir gün parkta tek başına oturuyor karakterimiz. Gözü bir kestane ağacının köküne takılıyor. O an midesine şiddetli bir kramp giriyor. Hayatının en sarsıcı bulantısını yaşıyor parkta. Fiziksel bir rahatsızlıktan bahsetmiyoruz sanırım. Midesini bozan zehirli bir yemek gibi bir durum yok ortada. Asla fiziksel bir sorun değil bu. Varoluşun çıplak yüzüyle aniden karşılaşıyor adam. O kestane ağacının kökü dünyevi hiçbir anlam taşımıyor. Hiçbir yüce amaca hizmet etmiyor. Etrafındaki hiçbir evrensel plana da uymuyor, sadece orada duruyor. Gerekçe sizce dünyada yer kaplıyor. Bir kelimeyi sürekli tekrarladığını düşün. Yaşadığın o kopuş hissi gibi mi? Mesela kapı kelimesini arka arkaya 50 kez söylersin. Harfler bir süre sonra zihninde anlamını yitirir. Sadece tuhaf bir sese dönüşür o kelime. Dünyanın bu çıplak hali tam olarak böyle bir his mi yaratıyor? Verdiğin örnek arka plandaki mekanizmayı çok berrak bir şekilde ortaya koyuyor. İnsan bilinci devreden çıkıyor bir anlığına. Nesneler o an anlamlarını kaybeder. Geriye sadece şekilsiz bir varlık yığını kalır o zaman. Nesneler bize önceden tanımlanmış hazır bir anlam sunmaz. Kök sadece bir kütledir. O halde anlam dediğimiz şey tamamen bizim uydurduğumuz bir illüzyon mu? Kökün kendisinde ağacı beslemek gibi ulvi bir görevi yok mu? Doğada kendi başına bir anlam yoktur. Biz o köke bakıyoruz. Zihnimiz ona bir renk atıyor, ona bir işlev yüklüyor hemen. Suyu emmekle görevlendiriyor onu. Zihnimiz nesneleri adeta paketler, onları bizim için kullanılabilir hale getirir. Anton Roquentin o an parkta bu paketi yırtıyor. O paketi yürüttüğünde geriye tam olarak ne kalıyor peki? Sadece yapışkan ve devasa bir kütle kalıyor. Adı yok, amacı yok, geçmişi yok. Sadece orada var oluyor. İnsan zihni sürekli dünyaya bir kılıf giydirir. Bu anlamlandırma çabası bizi o büyük hiçliğin ağırlığından korur aslında. O etiketleri söküp attığında geriye sadece var olmanın o bunaltıcı yükü kalıyor. Bu düşünce insanı gerçekten delirtebilir. Her şeyin anlamı bir anda buharlaşıyor zihninde. Bulantı hissi bu uyanışın ilk sarsıntısı gibi görünüyor. Dünyanın anlamsızlığını kabullenmek insanı bir sonraki büyük adıma itiyor. Zira bu sarsıcı romanın ardından çok daha büyük bir proje geliyor. Yıl 1943. İşgal altındaki Paris'teyiz. Sartre bu soruları çok daha derin bir yapıya oturtuyor. İnsan varoluşunun kodlarını çözmek için en kapsamlı eserini yayımlıyor. Varlık ve Hiçlik, orijinal ismiyle L'être et le néant.
Edebi bir romandan dev bir ontoloji denemesine geçiş yapıyoruz. 700 sayfalık bir kitap bu. Bu kitabın temelinde yatan o büyük ayrımı basitçe nasıl tarif edebiliriz? İnsan olmanın doğasını yapı taşlarına ayırıyor. İki farklı varlık biçimi üzerinden dünyayı ikiye bölüyor yazar. Birincisi, kendinde varlık kavramı, felsefi diliyle l'être en soi. Bu tanım cansız nesneleri mi kapsıyor? O kestane ağacının kökü gibi şeylerden mi bahsediyoruz? Bilinçsiz olan her şeyi kapsar bu kavram. Sabit ve değişmeyen varlıklar dünyasıdır. Bu nesneler kendisiyle tamamen aynıdır. İç dünyaları yoktur. Bir taş veya masadaki bir kahve kupası bu gruba girer. Gelecekle ilgili plan da yapmazlar, sadece var olurlar. İkinci varlık biçimi ise kendi için varlık. Yani l'être pour soi. İnsan bilincinin oyuna dahil olduğu anı tarif ediyoruz sanırım. İşler asıl burada karmaşıklaşıyor. İnsan bilinçli bir varlıktır. Sürekli kendine aşar. Geleceğe doğru bitmez bir atılım içindedir. Hiçbir zaman tam olarak sadece kendisi olamaz. Bilinç daima bir eksiklik yaratır yani. Masamdaki bu kahve kupasına bak mesela. Bir kendinde varlık o. Sabit duruyor. Zamanla huyu suyu değişmiyor o kupanın. Ama sen kahveyi içen kişisin. Sürekli düşünüyorsun ve değişiyorsun. Yarın bambaşka kararlar alabilirsin. Asla o kupa gibi tam ve sabit bir şey olamıyorsun. Bu durum insan için bir eksiklik mi yoksa bir potansiyel mi? İnsan açısından bakıldığında bu kocaman bir eksiklik hissidir. İnsan sürekli o kupaya bakar. Onun sahip olduğu o dingin, sabitliğe özenir. Bir şey olmak ve sonsuza dek o halde kalmak ister. Neden bir kupa gibi donuk olmak isteyelim ki? İnsan değişmekten veya gelişmekten neden bu kadar korksun? Bu bana çok depresif bir yaklaşım gibi geliyor. Sürekli yerinde saymayı arzulayan bir canlı türü müyüz biz? Kupa gibi hissiz veya cansız olmayı arzulamıyoruz. Kupa hiçbir zaman hata yapmaz. Kupa asla pişmanlık duymaz. Yarın ne olacağım diye endişelenmez. Biz ise sürekli yarını düşünmek zorundayız. Dün yaptığımız bir hata bugünümüzü zehirler. Sürekli bir boşluk hissi taşırız içimizde. Kupa gibi sabit ve net bir şekilde tanımlanmış olmayı arzuluyoruz hep. Kupa kadar risksiz bir hayat istiyoruz, hem de insan kalmak istiyoruz. Aynı anda özgür bilincimizi de korumak istiyoruz. Sartre buna tanrısal bir tamlık arzusu diyor. Kupa gibi huzurlu olmak istiyoruz, aynı zamanda kupa olduğumuzu bilmek istiyoruz. Ancak bilinç sürekli bir boşluk yaratır. Bilinç daima mesafelendirir. Bu yüzden kupa olmak imkansız bir hedeftir. Sürekli bir tamamlanma ihtiyacı içindeyiz. Bu durum diğer insanlarla ilişkilerimizi de belirliyor doğal olarak. Başkaları bu eksikliği gidermek için bir araç mı o zaman? Başkalarının varlığı durumu çok daha sarsıcı hale getirir. Lettre El Lenan kitabındaki o meşhur bakış kavramı çok vurucu bir deneyimi anlatır. Orijinal tabiriyle le regard. Başkalarının varlığı bizim özgür dünyamızı kökünden yıkar bu kavrama göre. Kitaptaki anahtar deliği sahnesi var. Bu durumu anlamak için onu gözümüzde canlandırmak harika bir yol olabilir. Seyirciyi doğrudan olayın içine sokuyor bu örnek. Boş bir koridordasın. Yapayalnızsın. Bir kapının önünde eğilmişsin. Anahtar deliğinden gizlice içeriği gözetliyorsun. O an tamamen eylemine odaklanmış durumdasın. Orada zaman tamamen durmuştur. Sen dünyanın merkezindesin o saniye. Sadece bakan bir bilinçsin. Dünyayı sen anlamlandırıyorsun. Koridordaki tek otorite sensin o an. Sonra aniden arkanda bir ses duyuyorsun. Bir ayak sesi. Biri tahtalara basarak yaklaşıyor. O ayak sesi her şeyi bozar işte. Bütün evrenin anında şekil değiştirir. Zihnindeki o krallık bir saniyede çöküyor. O ana kadar bir özneydin sadece. Göğsümde ani bir sıcaklık hissediyorum o an. Büyük bir utanç duygusu sarıyor bedenimi. Yakalandım. Artık başkasının dünyasında bir nesnesin sen. Arkandaki kişi seni görüyor. Seni kendi zihninde küçük bir kutuya koyuyor anında. O kişinin zihninde yeni bir kimlik kazanıyorum. Artık sadece bir röntgence nesnesiyim onun için. Özgürlüğüm elinden alınıyor. Seni yargılıyor. Kendi kafasında seni hemen tanımlıyor o kişi. Sana sormadan senin kim olduğuna karar veriyor. Senin özgürlüğünü adeta çalıyor. Seni bir böcek gibi o ana iğneliyor o bakış. Başkası benim sınırlarımı çizer, benim hakkımda bir gerçeklik yaratır, ben o gerçekliğin içinde çırpınırım sadece.
Başkası bizi nesneleştirerek kendi dünyasını hapseder hep. Bizi o masadaki kupa gibi görür. Masadaki bir kalem gibi sıradan bir nesne yapar bizi. Bu bana ilk incelememizi hatırlatıyor şu an. Sartre'ın Çocukluğuna gidiyorum. O büyük baba evindeki kalabalık masaları düşün. O evde yetişkinlerin bakışları altındaydı hep. Sürekli bir rol yapmak zorundaydı. Okuyan ve uslu o harika çocuk rolünü oynuyordu evde. Yetişkinlerin bakışı onu da donduruyordu. Çocukluktaki o utanç çok belirleyici olmuş yazar için. O görülme hissi sonradan böylesine derin bir felsefeye dönüşmüş. Kendi yarasını alıp tüm dünyayı açıklayan bir teoriye çevirmiş. Çocukluğunda yaşadığı o yargılanma hissini çok ustaca analiz etmiş yazar. Başkasının bakışı bizi tanımlar her zaman. Bizi dar bir kalıba hapseder. Bizi kendi kendimizi tanımlama özgürlüğümüzden koparır. Meşhur cehennem başkalarıdır sözünün tohumları burada atılıyor. Başkalarının bizi kalıplara sokma çabası hiç bitmiyor. Peki, tüm bu etiketlerin altında insanın asıl gerçeği ne? Bütün o rollerimizi söküp attığımızda geriye ne kalıyor? İnsanın sabit bir gerçeği yoktur Sartre'ye göre. Doğuştan gelen bir özümüz bulunmaz. İnsan özgürlüğe mahkumdur der. Özgürlük genelde olumlu bir şeydir. Herkes özgürlük ister. Mahkumiyet kelimesiyle yan yana geliyor burada. Bu birleşim çok ağır bir yük yaratıyor aslında. Neden bir hediye değil bu özgürlük? Neden bir ceza gibi bahsediyor? Özgürlük sığınacak hiçbir yerin olmamasıdır çünkü. İnsan dünyaya fırlatılır, insan önce var olur, sonra kendi eylemleriyle kendini inşa eder. Bizi yönlendirecek bir hayat kılavuzuyla doğmayız. Bizi kurtaracak veya suçlayabileceğimiz bir kader planı bulunmuyor. Eylemlerimizi açıklamak istiyoruz. Ancak suçlayabileceğimiz bir içgüdü yok, bizi yönlendiren bir dış otorite yok. Yaptığın her şeyden tamamen sen sorumlusun. Hiçbir dış otorite insanın seçimlerini aklayamaz. Yaslanabileceğini sıcak bir doğa yasası yok. Eylemlerinde tamamen yalnızsın. Hayatındaki her başarısızlık sadece sana aittir. Her ihanetin bedeli senin boynundadır. Her sabah uyandığını düşün. Kendini sıfırdan yaratmak zorundasın. Her kararın bütün sorumluluğu senin omuzlarında. Hayatın ne kadar bunaltıcı bir hale geleceğini tahmin edebiliyorum. İnsan zihni bu ağırlığı taşıyamaz. Bir noktada mutlaka kırılır. Bir kaçış yolu bulmak zorundadır o zihin. İnsan bu korkunç sorumluluktan kaçmak ister hep. Sürekli yeni yollar arar. Sartre, insanın kendi özgürlüğünden kaçış çabasını nasıl tanımlıyor? Kötü niyet olarak tanımlar. Orijinal tabiriyle mauvaise foi kavramıdır bu. Kendi özgürlüğünü inkar etme eğilimidir. Sorumluluktan kaçmanın en sinsi yoludur. Özgürlüğümüzden nasıl kaçıyoruz? Kendi kendimizi mi kandırıyoruz? İnsan adeta bir rolün mahkumuymuş gibi davranır. Toplumsal kimliğini bir doğa kanunu gibi kabullenir. Sartre bunu ünlü garson örneğiyle açıklar. Paris'te bir kafede oturduğunu düşün, bir garson masana doğru geliyor. Siparişimi getiren sıradan bir adam var karşımda. O da benim gibi hayalleri olan biri sonuçta. Hareketlerini dikkatlice izle adamın. Adımları biraz fazla ritmik, tepsiyi tutuşuna bak, müşteriye doğru eğilişi sanki önceden çalışılmış gibi. Yüzündeki ifade bir tiyatro oyuncusunu andırıyor. Robotik bir çabuklukla hareket ediyor garson. Sadece işimi yapmıyor, adeta garsonluk oynuyor kafede. Sürekli izlendiğinin farkında. Buna göre abartılı bir performans sergiliyor orada. Adam kendi esnek doğasını yok sayıyor, insani belirsizliklerini siliyor. Sadece bir mesleği yaşıyor. Onun ete kemiğe bürünmüş hali gibi davranıyor. Kendini isteyerek nesneleştiriyor o an. Neden yapıyor bunu? Bu garsonun içinde hiç mi yorulan veya sıkılan bir insan yok? O insanı bilerek bastırıyor adam. Garsonluk ceketini giyiyor. O ceketle birlikte hissiyatı olmayan bir makineye dönüşüyor. Ben garsonum demek çok güvenlidir çünkü. Ben sadece kuralları uygularım diyor. Sorumluluk almıyor böylece. Patron ne derse onu yapar. Menü neyse onu getirir. Kaderi doğuştan garson olmakmış gibi davranıyor. Masadaki o kupa olmak istiyor aslında. Sabit bir kendinde varlık olmaya çalışıyor. Kupa olmak çok daha rahat. Özgür bir insan olmaktan daha kolay. Ben buyum, elimden ne gelir diyerek hayatın o yorucu kararlarından kaçıyor. Mauvaise foi kavramının en tipik halidir bu. Belirsizlikle yüzleşmek istemeyiz, bunun yerine güvenli bir kimliğin arkasına saklanırız. Toplumsal rolleri sarsılmaz gerçekler olarak kabul ederiz hemen. Ben bir anneyim, kural budur diyerek katılaşırız. Ben bir memurum, elimden bir şey gelmez diyerek sistemi suçlarız hep.
Bütün bunlar aynı kaçışın farklı yüzleridir. Kendimizi kandırmak bizi özgürlüğün kaygısından korur. İnsan içten içe bu yalanı bilir ancak özgür olduğunu unutmaya çalışır. İnsan zihninin kendini kandırma kapasitesi gerçekten muazzam boyutlarda. O arayış içindeki yazarı düşün, kendi hayatındaki o kişisel korkuları aldı, bunları tüm insanlığı açıklayan dev bir anatomiye çevirdi yazar. Kestane ağacının köklerini hatırla. Oradaki anlamsızlık hissi bütün sistemin temelini attı. Anahtar deliğindeki utanca bak. Kafedeki o abartılı garson hareketlerini düşün. Hepsi bu temel üzerine inşa edildi. İnsanın varoluşsal yalnızlığı devasa bir kitaba sığdı. Çok sistemli ve evrensel bir özgürlük anlatısına dönüştü. Dünyanın anlamını bulmak yerine dünyayı bizim nasıl anlamlandırdığımızı çözdü. Kağıt üzerinde gerçekleşen muazzam bir felsefi patlama yaşandı yazarın hayatında. Peki ya şu an tam da bu podcast'i dinlerken hayatındaki hangi rolleri sadece o ağır özgürlükten kaçmak için sırf kötü niyetiyle oynuyorsun? Felsefe genellikle o kalın duvarların arkasında kalır. Ama 1945 yılında Paris'te bambaşka bir manzara var karşımızda. O kalın duvarlar büyük bir gürültüyle yıkılıyor. Düşüncelerin sokağa inişini izleyeceğiz bugün. Jean-Paul Sartre isminin tek bir gecede devasa bir fenomene dönüşmesine tanık olacağız. Soyut fikirlerin sıradan insanların hayatlarına dokunması çok nadir görülür. Düşünce tarihinin en dramatik kırılma noktalarını inceliyoruz. Bunu modern bir analojiyle somutlaştırmak istiyorum ben. En karmaşık kuantum fiziği makalesini düşün. Bu makale bir anda günümüzün en popüler internet akımına dönüşüyor. İnsanlar otobüste kuantum denklemleri tartışıyor diyelim. Sartre'ın felsefesinin yarattığı etki tam olarak budur. Entelektüel bir teori popüler kültürü ele geçiriyor. Savaş sonrası Paris'in psikolojik atmosferi bu değişimin anahtarıdır. 4 yıllık ağır bir Alman işgali bitmiştir. Şehir nihayet özgürleşmiştir. Geleneksel kurumlar tamamen çökmüş durumda tabii. Eski ahlak kuralları ve siyasi yapılar da yok olmuştur. Toplum büyük bir boşluk hissiyle baş başa kalır. İnsanlar hayatlarına yepyeni bir yön vermek zorundadır artık. Yıkıntıların arasında yeni bir anlam arayışı başlıyor yani. Yıl 1945. Ekim ayında Sartre halka açık bir konferans verir. Bu tarihi konferansın adı L'existantialisme et un humanisme, yani varoluşçuluk bir hümanizmdir. Salon akıl almaz derecede kalabalık, felsefe dinlemek için oraya giden insanlar büyük bir izdiham yaratıyor. İnsanlar içeri girmek için adeta birbirini ezer. Kalabalıktan dolayı salondaki sandalyeler falan kırılır. Yok artık, sandalyeler mi kırılıyor? Havasızlıktan bayılan dinleyiciler bile olur. Etkinlik bir felsefe konferansından çok bir rock konserini andırır. Paris halkı bu yeni düşünceyi duymak için büyük bir çaresizlikle salona akın eder. Sandalyeleri kırmak veya bayılmak bana biraz uçuk geliyor açıkçası. İnsanlar gerçekten felsefe için mi oradaydı? Popüler bir etkinliğe katılmak istemiş de olabilirler. Savaş sonrası Paris halkı bu kendini tanımlama fikrine neden bu kadar açtı peki? İnsanlar neden izdiham yaratacak kadar bu düşünceye tutundular? İnsanlar, yani o dönemki halk savaş sırasında kontrolü tamamen kaybetmişti. Kendi kaderleri ellerinden alınmıştı. İşgal altındaki bir şehirde yaşamak insanı pasifleştirir. Kararlar senin yerine hep başkaları tarafından verilir. Sartre bu konferansta bu çaresizliğe bir panzehir sunuyor o zaman. Felsefi metnini inanılmaz derecede popülerleştirir burada. Önce var olma, sonra kendini tanımlama fikrini sade bir dille anlatır. İnsanın dünyaya fırlatıldığını söyler. Başlangıçta hiçbir anlam taşımadığımızı belirtir. Kendi eylemlerimizle kendi özümüzü yarattığımızı savunuyor. Bu fikir, o günkü Paris halkı için bir kurtuluş reçetesidir. İnsanlar kendi kimliklerini yeniden inşa etmek isterler. Sartre onlara bu inşa gücünü vaat eder. Geçmişin ağır yükünden kurtulma fikri kulağa çok cazip geliyor. İnsanlar kendi hayatlarının yazarını oynamaya davet ediliyor. Varoluşçuluk bu noktada sadece akademik bir terim olmaktan çıkar. Hızlıca bir yaşam tarzına dönüşür. Hatta kültürel bir moda halini alıyor. Felsefe, kitap sayfalarındaki o güvenli hapishanesinden kaçar, insanların gündelik hayat kararlarına yön veren pratik bir pusulaya dönüşür. Bu pusula insanlara mutlak bir özgürlük sunar. Özgürlük aynı zamanda çok ağır bir sorumluluk demek ama. Kendi değerlerini sıfırdan yaratma zorunluluğu kitleleri adeta büyüler.
Eski değerlerin çöküşü yeni bir ahlakın inşasını zorunlu kılar. İnsanlar bu yeni ahlakı kendi elleriyle yoğurmak isterler. Paris'in coğrafyası da bu dönüşümü ayak uyduruyor hızla. Mekan değişiyor. Savaş sonrası Paris'in de yeni merkez Rive Gauche oluyor. Yani sol yaka. Özellikle Saint-Germain-des-Prés semtindeki kahvehaneler yeni toplanma noktalarıdır. Café de Flore ve Le de Magot bu mekanların en ikonik olanlarıdır. Bu kahvehaneler sadece kahve içilen yerler değil artık. Yeni bir yaşam tarzının kuluçka merkezleridir. Sartre, Simone de Beauvoir ve çevrelerindeki diğer yazarlar günlerini burada geçirirler. Sanatçılar ve caz müzisyenleri bu masalarda buluşur. Gündüzleri saatlerce felsefe ve siyaset tartışılıyor. Masaların üzeri kitaplarla dolup taşıyor. Geceleri ise aynı kalabalık caz kulüplerinde sabaha kadar dans eder. Bu tablo bana günümüzün influencer kültürünü çok anımsatıyor. Günümüzde sosyal medyada estetik kaygılarla bir yaşam tarzı pazarlanıyor. İnsanlar o estetiği kopyalayarak bir kimlik satın alıyorlar. Sartre ve çevresi de siyah kazak ve sigara dumanı eşliğinde varoluşsal bir bunalımı trend haline getiriyor. Bu durum felsefenin içini boşaltmıyor mu peki? Derin bir düşünce bir anda modaya indirgenmiş olmuyor mu? Görsel semboller, fikirlerin kitlelere ulaşmasını inanılmaz derecede hızlandırır. Fikirler bazen estetik bir kabuk içinde çok daha geniş alanlara yayılır. Siyah kazak giymek sıradan bir moda tercihi değil o zaman. Burjuva sınıfının renkli ve gösterişli tarzına karşı net bir reddiyedir bu. Çıplak ve süssüz gerçeği kucaklamanın görsel bir ifadesidir. Kahvehane masasında saatlerce oturmak, hayata karşı bir duruş sergilemektir. Sürekli sigara içmek ve o dumanın altında tartışmak da bu estetiğin bir parçası. Sartre bütün bunları planlamadan kültürel bir ikon haline gelir. Fikirleri kıyafetlere ve tavırlara sızar. Kitleler sadece onun kitaplarını okumakla yetinmiyor. Onun gibi görünmek ve onun gibi yaşamak istiyorlar. Bu dumanlı yaşam tarzı, özgürlüğün görsel bir temsiline dönüşür. Kahvehaneler de bu yeni inancın modern tapınakları işlevini görür. Gençlik bu akımı kurulu düzene karşı bir başkaldırı biçimi olarak benimsiyor. Entelektüel üretim bu mekanlarda tamamen kolektif bir hal alır. Gençler sadece ustaları uzaktan dinlemekle yetinmezler, tartışmalara büyük bir tutkuyla katılırlar. Varoluşçuluk sokakta yaşanan canlı bir deneyime dönüşüyor. Kendi kurallarını koymanın o isyankar heyecanı tüm şehri sarar. Felsefe artık sokağın dilini çok iyi konuşmaktadır. Direysel isyan ve kahvehane estetiği bir süre sonra kabuk değiştiriyor ama. Fikrin gücü sadece siyah kazaklarla sınırlı kalmıyor. 1945 yılında Sartre ve Beauvoir yepyeni bir adım atıyorlar. Diğer entelektüellerle birlikte Le Temps Moderns dergisini kurarlar. Bu dergi dönemin en etkili siyasi ve edebi platformuna dönüşür. Bireysel varoluşçuluk bu sayfalar aracılığıyla kolektif bir siyasi eyleme evriliyor yani. Sartre, felsefi ve siyasi denemelerini düzenli olarak burada yayımlar. Dergi çağın ruhunu yakalamakla kalmaz, aynı zamanda o ruhu bizzat şekillendirir. Kelimeler artık toplumsal olaylara müdahale eden aktif birer araç, felsefe günlük siyasete doğrudan temas etmeye başlıyor. Tam bu dönemde sahneye Albert Camus girer. Sartre ve Camus'un yolları 1943 yılında kesişir. Başlangıç noktası Sartre'ın yazdığı detaylı bir eleştiri yazısıdır. Sartre, Camus'un yabancı romanı hakkında çok parlak bir inceleme kaleme alıyor. İkilinin dostluğu bu entelektüel temasla başlıyor. Savaş sonrası Paris'in en dikkat çeken ikilisi olurlar. İkisi de varoluşun temelindeki anlamsızlık üzerine yazar. İnsanın bu anlamsızlığa karşı nasıl bir tavır alması gerektiğini incelerler. Karamsar bir tablo çizdikleri düşünülür genelde. Dünyanın kendiliğinden hiçbir anlam taşımadığını söylerler. Bu hiçlik hissi onları pasifliğe sürüklemez. Aksine müthiş bir üretkenlik ve isyan duygusu yaratır. Felsefi yöntemleri birbirinden tamamen farklı ama. Dünyanın anlamsızlığını savunan iki farklı zihin var karşımızda. Savaş sonrası umut arayan bir topluma nasıl yön verebiliyorlar? Hiçliğe inanan iki insan nasıl oluyor da o dönemin en etkili ittifakını kuruyor? Anlamsızlığı kabul etmek, eylemsizlik demek değildir. İkisi de bu absürt dünyaya karşı isyan etmenin yollarını arar.
Ortak bir yeraltı mücadele geçmişleri onları bir arada tutar. Savaş yıllarının direniş ruhu ikisinin de karakterini şekillendirmiş. Topluma ahlaki bir pusula sunmaya çalışırlar. Yıkılmış bir dünyada yeni değerler inşa etme görevi onları birleştirir. Faşizm ve işgal onlara ortak bir düşman sağlamıştır. Bu ittifak, edebiyat ve felsefe dünyasında bir fırtına koparıyor. Birlikte dergilerde yazıyorlar, tiyatro oyunları sahneliyorlar, kamusal tartışmaların yönünü belirliyorlar. Kitleler onların ne düşündüğünü merakla takip eder. Dönemin entelektüel pusulası haline gelirler. İkisi de dönemin vicdanı olarak görülür. İnsanlar onların kelimelerinde kendi acılarının yansımasını bulur. Toplumsal sorunlara farklı açılardan yaklaşıyorlar. Camus daha edebi ve sezgisel bir dil kullanır. Sartre ise daha sistematik ve ağır bir felsefi yapı kurar. Bu farklılık başlangıçta muazzam bir entelektüel zenginlik yaratır. Birbirlerinin eksiklerini tamamlarlar. Felsefe tarihinin en verimli dostluklarından biri 1952 yılında çöküyor. Aralarındaki köprüler tamamen yıkılıyor. Temel sebep Sovyet komünizmine bakış açılarındaki derin farktır. Bireysel isyan felsefesi büyük siyasi ideolojilerle çarpışır. Özgürlük arayışı ideolojik bir duvara toslar. Kopuşun merkezinde Camus'un yazdığı L'Homme Révolte kitabı yer alır. Yani başkaldıran insan. Camus bu kitapta devrimci şiddetin anatomisini çıkarır. Sovyet sistemine ve onun totaliter uygulamalarına ağır eleştiriler yöneltir. Camus'un temel argümanı evrensel ahlaki bir çizgiye dayanıyor. Adaletsizliğe karşı yürütülen mücadelede bile şiddetin meşrulaştırılamayacağını savunur. Ulaşılmak istenen amaç ne kadar yüce olursa olsun, kullanılan araçların temiz kalması gerekir. Camus için insan hayatı her türlü ideolojik hedefin üstündedir. Totaliter yöntemler hiçbir tarihsel zorunlulukla aklanamaz. Les Temps Modernes dergisi kitap hakkında eleştirel bir yazı yayımlar. Sartre o dönemde Sovyet sistemine karşı daha temkinli bir çizgi izler. Tarihsel süreçte bazı şiddet biçimlerinin kaçınılmaz olabileceğini düşünüyor Sartre. Adaletsiz bir düzeni yıkmak için bazen ellerin kirlenmesi gerektiğine inanır. Siyasi devrimlerin kansız bir ortamda gerçekleşemeyeceğini savunur. Soyut bir ahlakın toplumsal gerçekliğe uymadığını iddia eder. Bu ağır eleştiriye dergi üzerinden açık bir mektupla cevap veriyor. Beklentisi, argümanlarının felsefi düzeyde tartışılmasıdır. Sartre bu mektuba inanılmaz derecede sert ve kişisel bir cevap kaleme alır. Tartışma bir anda teorik düzeyden çıkar, açık bir kişisel hesaplaşmaya dönüşür. Her iki taraf da diğerini tarihsel gerçekliği anlamamakla suçluyor. Bu açık mektuplaşmalardan sonra iki eski dost bir daha hiç barışmaz. İletişimleri ömür boyu kopar. Özgürlüğün en büyük savunucusu olan iki dev isim var karşımızda. Kolektif siyasi sistemler söz konusu olduğunda nasıl bu kadar keskin bir duvara çarpıyorlar? Her şeyi sorgulayan zihinler kendi pozisyonlarında nasıl bu kadar katılaşabiliyor? Siyaset pratiğe döküldüğünde en saf idealler bile zorlu bir teste girer. Camus, evrensel ve sarsılmaz ahlaki sınırların varlığına derinden inanır, bireyin ezilmesini engelleyecek yegane şeyin bu sınırlar olduğunu düşünür. Sartre ise tarihsel değişimin her zaman ağır bedeller talep ettiğine inanıyor. Soyut bir ahlak arayışının somut toplumsal devrimi engelleyeceğini savunur. Özgürlük savunuculuğu, devrimci eylem anında derin bir çatışmaya girer. Bireyin mutlak özgürlüğüyle toplumun kolektif kurtuluşu arasındaki o ince çizgi kopar. İkisi de kendi haklılığına sarsılmaz bir inançla bağlanıyor sonuçta. Fikirlerin sadece zihinleri değil, hayatları da geri dönülmez şekilde şekillendirdiğini görüyoruz. Kelimeler en güçlü dostlukları bile temelinden yıkabiliyor. Felsefi pozisyonlar esnetilemez siyasi kararlara dönüşür, kamusal figürler savundukları fikirlerin ve sonuçların esiri haline gelirler. İnsan kendi yarattığı düşünce sisteminin kurbanı olabiliyor. Dergi sayfalarındaki bu tartışma iki yazarın kişisel kavgası olmaktan çok çabuk çıkıyor. Dönemin tüm Avrupa entelektüellerini tam ortadan ikiye böler, insanlar ahlaki saflık ile tarihsel zorunluluk arasında net bir taraf seçmek zorunda kalır. Siyasetin kutuplaştırıcı gücü, felsefenin birleştirici doğasını ezer geçer. Bu edebi kopuş, Soğuk Savaş dönemi Avrupa'sının entelektüel bölünmesinin en net kopyasıdır. Felsefe artık masum bir düşünsel arayış değil,
Sonuçları olan ve ağır bedeller ödeten tehlikeli bir silah haline geliyor. Bu yolculukta felsefenin yalıtılmış bir sistemden devasa bir kamusal güce dönüşümüne şahitlik ettik. Sartre'ın akademik bir yazardan sokakların benimsediği kültürel bir ikonaya dönüşmesini izledik. Kamusal bir figür olmanın getirdiği o devasa kişisel bedeli yakından gördük. Fikirler, dünyayı değiştirme gücüne kesinlikle sahiptir. Yeni yaşam tarzları ve yeni kimlikler yaratırlar. O büyük idealler ve siyasi ayrılıklar en yakın dostlukları bile bir anda kül edebilir. Toplumsal etki büyüdükçe ödenen kişisel bedeller de aynı oranda artıyor. İnsanlar savundukları doğruların ağırlığı altında er ya da geç eziliyorlar. Bir insan dünyayı değiştirecek fikirler üretirken uğruna savaştığı o büyük idealler en yakın dostunu feda etmeye gerçekten değer mi? Bireyin zihnindeki özgürlük arayışı artık duvarları aşıyor. Sokaktaki kitlelerin özgürlük mücadelesiyle kesişmeye başlıyor. Sartre tam bu kesişim noktasında beliriyor. En sonunda çocukluktaki o karanlık yarayla nasıl tam bir daire çizdiğimizi göreceğiz. Dönemin ruhunu anlamak için bu değişimi kavramamız şart. 1950'lerin dünyası tamamen siyasi bir arenadır. Dönem Soğuk Savaş'ın en hararetli yılları, dünyanın her köşesinde siyasi krizler kaynıyor. Yazar artık olayları dışarıdan güvenli bir mesafeden izleyemez. Olayların tam merkezine girmek zorundadır. Sartre karşımıza tamamen yepyeni bir kimlikle çıkıyor burada. Sadece varoluşçuluğu kurgulayan o teorik adam değil artık. O artık entelektüel anje kavramının en görünür yüzü. Fransızca'da anje aydın anlamına geliyor bu terim. Bütün bir nesli derinden etkiliyor. Yazarın dünyadaki haksızlıklara karşı taraf olma zorunluluğunu ifade eder bu. Sömürgeciliğe karşı son derece sert bir pozisyon alıyor mesela. Cezayir Savaşı'nda Fransa'nın sömürgeci politikalarını açıkça eleştiriyor. Kendi devletinin yürüttüğü bir savaşa karşı durmak büyük bir cesaret işidir. Vatan hainiyle suçlanmayı göze alıyor. Evinin bombalandığı o gergin günlerden bahsediyoruz. Kendi hayatını doğrudan tehlikeye atıyor. Sadece kendi ülkesiyle de sınırlı kalmıyor. Okyanusu aşıyor. Küba devriminin sıcak günlerine gidiyor. Orada doğrudan Fidel Castro ile görüşmeler yapıyor, devrimin dinamiklerini masa başından değil, yerinden inceliyor. Olayları gazete manşetlerinden okumayı reddediyor yani. Bizzat sokağın nabzını tutarak felsefe yapıyor. Sınırları aşmaya devam ediyor hep. Rotasını daha sonra savaşın şiddetlendiği Asya'ya çeviriyor. Vietnam Savaşı'nın en kanlı yıllarına geliyoruz. Amerikan müdahalesine karşı küresel bir ses çıkarmaya çalışıyor. O dönemde Bertrand Russell'le Birlikte uluslararası bir savaş suçları mahkemesi kurma girişimine öncülük ediyorlar. Bu mahkeme fikri bana hep çok çarpıcı gelmiştir. arkalarında devletlerin polis gücü yok oysa herhangi bir yasal yaptırım yetkileri de bulunmuyor. Sadece uluslararası aydınların vicdani bir girişimi bu. Tamamen ahlaki bir ağırlık yaratmaya çalışıyorlar. Araştırmacılar savaş bölgelerine gidip kanıklar topluyor. Dünyanın dikkatini oradaki olaylara zorla çekiyorlar. Biz burada Sartre'ın kendi görüşlerini ve o günün olaylarını kendi perspektifinden aktarıyoruz. Bütün bu siyasi hareketliliğin arkasında çok net bir felsefi temel var. Sessiz kalmak da başlı başına siyasi bir eylemdir. Onun felsefesinde tarafsızlık diye bir kavram yoktur. Sessizlik, tarafsızlık demek değildir. Bu inanılmaz güçlü bir iddia. Günümüz dünyasını düşünelim mesela. Sosyal medyada ekranı kaydırdığını hayal et. Dünyanın bir yerindeki bir haksızlığın görüntüsü karşına çıkıyor. Başını çevirip ekranı kaydırmaya devam ediyorsun. Hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorsun. Bu hareketinle aslında bu düzene itiraz etmiyorum diyorsun. Sessizlik boş bir sayfa değil. Görünmez mürekkepli imzadır. O haksızlığı olduğu gibi onaylayan bir imzadır. Yazarın elindeki kalemi bırakması eylemsizlik sayılmaz. O kalemi kullanmamayı seçmektir. Bu bilinçli seçim kişiyi daima sorumlu kılar. Susmak, mevcut sistemi doğrudan onaylamaktır. Bir adaletsizlik karşısında susarsan, o adaletsizliğin suç ortağı olursun. Sartre, susmayı bir seçenek olmaktan tamamen çıkarıyor. Bu yüzden dünyanın öbür ucundaki bir savaşa bile müdahale ediyor. İnsanın her eylemiyle tüm insanlık adında bir model yarattığını savunuyor. Bireysel eylemlerden çok daha geniş bir felsefi zemine geçiş yapıyoruz şimdi. Eyleme geçen insan sadece kendi minik dünyasını düşünemez. Toplumu da denklene katmak zorundadır. O meşhur özgürlüğe mahkumiyet fikri devasa bir değişim geçiriyor burada.
Soru artık bireyin kendi dünyasıyla sınırlı kalmıyor. Bu değişim, felsefe tarihi açısından büyük bir dönüm noktası. Kalbindeydi. Şimdi ise ufku bütün toplumu kapsayacak şekilde genişliyor. Toplumsal yapılar ve ekonomi işin içine giriyor. Sorunun şekli kökten değişiyor o zaman. Artık bir toplum nasıl özgür kalır sorusuna cevap arıyor. Sınıfların ve kitlelerin tarihsel kaderini düşünmeye başlıyor. Tarihin büyük çarkları arasında insanın yerini arıyor. Bu noktada başka bir devasa sistemle cepheden karşılaşıyor. Marksizm ile varoluşçuluğu bir araya getirme çabası başlıyor. 1960 yılında o muazzam eserini ortaya çıkarıyor. Kritik de la raison diyalektik, yani diyalektik aklın eleştirisi. Bu çok kalın ve karmaşık kitapla iki farklı dünyayı sentezlemeye çalışıyor. Siyasi teoriyle bireysel felsefeyi birbiriyle çarpıştırıyor. Bu iki sistemi yan yana getirmek imkansız gibi görünüyor. Neden imkansız görünüyor sence? Varoluşçuluk tamamen radikal bir bireysel özgürlük üzerine kurulu. İnsanın kendi özünü, kendisinin yarattığını üstüne basarak söylüyor. Marksizm ise kitleleri ve tarihsel süreçleri önceliyor. Tarihsel maddecilik üzerinden toplumsal sınıfları merkeze alıyor. Bu iki zıt kutup nasıl bir araya gelebilir? Bireyin sonsuz özgürlüğü, toplumsal yapının ağır çarkları arasında un ufak olmaz mı? Bütün bu kitabın aradığı zorlu sentezde bu sorunun ta kendisinde gizli. Fabrikada çalışan bir işçi düşünelim. Sistemin kölesi olmuşken nasıl tamamen özgür olabilir? İki sistemin eksik yönlerini birbirleriyle tamamlamaya çalışıyor. Marksizm toplumsal ve ekonomik koşulları muazzam analiz eder, Fakat bireyin iradesini bazen kalabalığın içinde tamamen unutturabilir. varoluşçuluk ise bireyi her şeyin merkezine koyar. Ancak toplumsal baskıları ve tarihsel süreçleri açıklamakta cılız kalır. Sartre, bireyin özgürlüğünün tarihsel bir bağlam içinde yaşandığını fark ediyor. İnsan tarihsel koşullar tarafından yaratılır. Ama aynı insan o tarihi yeniden yaratma gücüne sahiptir. İnsan koşulların esiridir ama aynı zamanda o koşulları değiştirecek tek güçtür. Biraz kart oyunu gibi aslında. Sana dağıtılan kartları sen seçmiyorsun ama o eli nasıl oynayacağın tamamen sana bağlı. Fabrika işçisi örneğine geri dönelim. İşçinin içinde bulunduğu fabrika düzeni gerçek bir baskı unsurudur. Sistem onun emeğini sömürür ve koşullarını belirler. Bu Marksist analizdir. Biz burada bu sistemlerin sadece tasvirini yapıyoruz. Ama işçinin bu duruma vereceği tepki tamamen onun özgürlüğüdür. İşe boyun eğebilir veya sendika kurabilir. İsyan edebilir veya işi bırakabilir. Sistem seçenekleri sınırlar. Ama hangi seçeneğin hayata geçeceğini bireyin özgür iradesi belirler. Sartre, yapıların gücünü asla reddetmiyor. Sistemin çarkı amansızca dönerken insanın o çarklara nasıl tepki vereceğini savunuyor. Sınıfsal mücadele ile bireysel bilinci tek potada eritiyor. Bu çok hassas bir denge. İnsanın ne sistemin pasif bir kurbanı yapıyor, ne de uçuk bir hayalperest. Bu ağır teorik savaşlardan biraz dışarı çıkalım. Hayatın en büyük pratik özgürlük sınavına doğru geçiş yapıyoruz. 1964'e sarıyoruz. İsveç Akademisi tarihi bir karar alıyor. Sartre, Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüyorlar. Dünyanın en prestijli edebiyat sahnesi onu yüksek sesle çağırıyor. Akademi dünyasında işler biraz yavaş yürüyor. Sartre bu ihtimali önceden bir şekilde haber alıyor. Hemen akademiye resmi ve net bir mektup yazıyor. Ödülü reddedeceğini son derece kibar bir dille önceden bildiriyor. Fakat mektup kurumun yavaş işleyen çarklarına takılıyor. Zamanında akademinin karar mekanizmasına ulaşamıyor. Ödül bütün dünyaya resmen duyuruluyor. Haber bir anda bütün küresel gazetelerin manşetlerine çıkıyor. Sartre resmen Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi ilan ediliyor, dünyanın en prestijli ödülünü kazandığını hayal et. Adın tarihe altın harflerle yazılacak, küresel bir otoritesini onurlandırıyor, büyük bir para ödülü de seni bekliyor. Sonra sen çıkıp bu devasa teklife hayır diyorsun. Bunu yapmak akıl kârı gibi görünmüyor. Bir yazarın hayattaki en büyük rüyası budur herhalde. Dünya üzerindeki en yüksek otorite seni seçiyor, Kaleminin gücü uluslararası düzeyde kalıcı olarak tescilleniyor, muazzam bir para ödülü de işin cabası. İnsan kendi adını tarihe altın harflerle yazdıracak bu kurumsal onayı neden iter? Neden o salona girip herkesin alkışlarını kabul etmez? Basına ve dünyaya çok net bir felsefi gerekçe sunuyor. Yazarın hiçbir kuruma hapsolmaması gerektiğini güçlü bir şekilde söylüyor.
Ona göre iki tamamen farklı kimlik var. Jean-Paul Sartre olmak, okurla yazar arasında bağımsız bir ilişkidir. Nobel ödüllü yazar Sartre olmaksa bambaşka bir otorite hiyerarşisidir. Bu ikinci kimlik yazarın zihnindeki bağımsızlığı zedeler. Okuyucuyla olan o saf ve eşitlikçi iletişimi bozar. Yazar artık bir insan değil, bir kuruma dönüşür. Kendini dışarıdan gelen bir etiketle tanımlatmayı kategorik olarak reddediyor. Kurumun ağırlığını kendi adının gölgesi yapmak istemiyor. Okur, kitabı eline aldığında bir felsefeciyle değil, bir Nobel etiketini taşıyan heykelle konuşmuş olacak. Bir markaya dönüşmekten tüm gücüyle kaçınıyor. Dönemin siyasi atmosferi de bu kararda çok etkili. Soğuk Savaş'ın Doğu-Batı gerilimi had safhada yaşanıyor. Batılı bir kurumun temsilcisine dönüşmek son derece riskli bir hareket. Kurumsal bir ödül, yazarın dünyadaki siyasi duruşunu gölgeler. Üzerinde bir akademinin altın mührünü taşımak ona bir kelepçe gibi geliyor. Batı bloğunun siyasi bir oyuncağı olmak istemiyor. Bir yazarın sadece sözcükleriyle toplumun karşısına çıkması gerektiğini savunuyor. Bu devasa bir pratik eylem. Bütün dünyanın şaşkınlıkla izlediği tarihi bir an. Sadece siyasi veya edebi bir duruş gibi gelmiyor bana. Bunun altında yatan çok daha derin bir psikolojik zemin var aslında. Geçmişten gelen karanlık bir yankı hissediyorum. Bu reddin kökleri akademiden çok daha eskilere dayanıyor olmalı. Bu derin şüphenin cevabı için zamanda epeyce geriye gitmeliyiz. Seni felsefi yolculuğumuzun en başına götürüyorum. O unutulmaz çocukluk sahnesini tekrar zihninde canlandır. Büyük baba Charles Schweizer'ın kasvetli ama saygın evi. Bir sürü saygın misafir oturuyordu. O küçük çocuk, misafirlerin önünde harika çocuk rolünü oynamak zorunda kalıyordu. Yetişkinlerin onayını almak için sürekli performans sergiliyordu. Sevilmek için o yapay rolü oynamak zorundaydı. Yetişkinlerin beklentilerini karşılamaya çalışarak kendi kimliğinden uzaklaşıyordu. Başkasının bakışına daha o küçücük yaşta hapsolmuştu. Kendi iradesi olan bir çocuktan çok vitrin mankenine dönüştürülmüştü. Yetişkinlerin bakışı onu cansız bir nesneye çeviriyordu. O salondan biri başkalarının bakışıyla bitmek bilmeyen bir savaş veriyor. Nobel ödülü o bakışın dünyadaki en devasa halidir işte. En kurumsal ve en ezici yetişkin bakışıdır. Dünyanın en saygın akademisi ona yüksek bir kürsüden bakıyor. Ona sen bizim onayladığımız büyük bir yazarsın diyor. Bu karar aslında ona çok belirgin sınırlar çiziyor. Onu kurumsal bir çerçevenin içine hapsediyor. O küçük sandalyeye tekrar oturtulup beklentileri karşılaması isteniyor. Akademinin onu tanımlamasına izin vermek, o salona geri dönmektir. 60 yaşındaki ünlü filozof aslında o salondaki kararı tekrar veriyor. Büyük babasının evindeki o küçük çocuğun sessiz isyanını dünyaya haykırıyor, başkasının bakışının onun kimliğini inşa etmesine izin vermiyor. O devasa ödülü reddederken aslında o salondaki yetişkin misafirleri reddediyor. Ben sizin izlediğiniz o harika çocuk değilim diyor. 1964 yılı bir başka açıdan daha inanılmaz bir sene. Tam da aynı yıl otobiyografisi yayımlanıyor. Kitabın adı Kelimeler. Çocukluk yarasını bütün çıplaklığıyla dünyaya itiraf ettiği o meşhur kitap. Kendi geçmişiyle ve sahte rolleriyle hesaplaştığı o muazzam edebi eser. Yıllarca zihninde taşıdığı o ağır yükü nihayet kağıda döküyor. Bu zamanlama sıradan bir rastlantıyla açıklanamaz. O yaranın kağıda dökülüşüyle yetişkinlikteki en büyük reddi aynı yıla denk geliyor. Geçmişin hayaletleriyle edebi bir metin üzerinden hesaplaşıyor. Aynı anda o hayaletlerin bugünkü kurumsal temsilini de deviriyor. Kendi hikayesinin kontrolünü tamamen eline alıp özgürlüğünü ilan ediyor. Büyük babasının evinden sonsuza dek çıkıp kapıyı çarpıyor. Kendi değerini dışarıdan bir onayla ölçtürmeyi reddediyor. Bu döngüsel bağ gerçekten büyüleyici bir gerçeklik. Karşımızda dünyayı sarsan dev bir filozof var. Milyonları etkileyen siyasi manifestolar kaleme alıyor. Sokaklarda kitleleri arkasından sürükleyecek bir felsefe kuruyor fakat bir yandan da hala o salondaki kırılgan çocuğu korumaya çalışıyor. Üzerine dikilen yargılayıcı gözlerden kaçmaya çalışan o küçük çocuğun elinden tutuyor. İnsanın kendi çocukluk travmasından inşa ettiği bu devasal kalkan inanılmaz. Bu yara ona dünyayı reddetme gücü veriyor. Kurumsal çerçeveleri hayatı boyunca reddeden bu adam son bir sınavla karşılaşıyor. Sonunda hayatın en yalın ve kaçınılmaz gerçeğiyle yüzleşiyor.
Yıl 1980'e ulaşıyor, Paris'teyiz. Fiziksel durumu epeyce kötüleşmiş durumda. Artık o eski enerjik ve sokaklarda yürüyen adam değil. Bedenen çok zayıf düşmüş. Görme yetisini büyük ölçüde kaybetmiş bir felsefeci. Hasta bir bedenin içine hapsolmuş durumda. Hayatının son demlerini karanlık bir dünyanın içinde yaşıyor. Ancak zihni son saniyeye kadar durmuyor. Kendi yazamasa da düşüncelerini aralıksız yazdırmaya devam ediyor. Düşünmek onun için fiziksel bir ihtiyaç. Fiziksel çöküşe rağmen zihinsel üretimi hiç duraklamıyor. Çevresindekilerle felsefi tartışmalara aynı tutkuyla giriyor. Fikirlerini savunmaktan asla vazgeçmiyor, ardından o beklenen biyolojik son kapıyı çalıyor. Nisan 1980'de hayata veda ediyor. Ölümünün ardından yaşanan cenaze töreni, felsefesinin en son sembolik tablosu oluyor. Paris sokakları insanlarla dolup taşıyor, mahşeri bir kalabalık sokaklara dökülüyor. Bütün bir şehir cenaze için hayatı durduruyor. Cenazesine tam 50.000 kişi akın ediyor. Muazzam bir kalabalık onu son yolculuğuna uğurlamak için bir araya geliyor. Sokaklar büyük bir insan seliyle tıkanıyor. Bu manzara onun bütün hayatının felsefi özeti niteliğinde. İşçiler, öğrenciler ve sokaktaki sıradan vatandaşlar oradadır. Herkes kendi hür iradesiyle ve sevgisiyle oraya gelmiştir. Devlet töreni veya resmi bir zorunluluk yoktur. İsveç Akademisi'nin resmi bakışını elinin tersiyle itmişti. Onların soğuk ve kurumsal onayını baştan yıkıp geçmişti. Akademinin yaldızlı salonlarına girmeyi reddetmişti. Fakat sokaktaki 50.000 sıradan insanın saf ve hesapsız vedasını kazandı. Kurumsal olmayan, tamamen sivil bir onur yaşadı. Sıradan insanların hiçbir beklenti olmadan sokağa dökülmesi onun asıl ödülü oldu. Resmi kurumların veremeyeceği bir sevgiyi sokaktaki halktan doğrudan aldı. Sokağa indirdiği felsefesinin karşılığını halkın kalbinde buldu. Sartre'ın hayatını tek bir kesintisiz çizgi üzerinde okumak mümkün hale geliyor böylece. Her şey bir çocuğun o başkaları tarafından bakılma korkusuyla filizlendi. Bu derin yara önce yalnız bir kitaba dönüştü. Ardından devasa bir felsefi sistemi adım adım inşa etti. Sonra sokaklarda yankılanan sert siyasi bir duruş haline geldi. En nihayetinde dünyanın en büyük onurunu reddeden tarihi bir eyleme ulaştı. Küçücük bir yara bütün bir ömre yayıldı. Sonunda bütün bir dünyayı dönüştüren koca bir eylem felsefesi oldu. İnsan hayatı boyunca kendi kurduğu felsefi imparatorluğun zirvesine tırmanırken bile aslında sadece çocukluğunda hapsolduğu o odadan kaçmaya çalışıyor olabilir mi? Bir okur bir kare, yaşayan kütüphane. Kitaplar burada ölmez.